Ben Xuan Yuan Xiong sarayın en çok el üstünde tutulan prensesiyim. Ancak yanlış birine güvendim ve devlet koruyucusu Dükü'nün büyük oğlu Jun Muan ile yanlış bir evlilik yaptım. Aslında Jun Muan, asil kariyesi Chen'in kızı Xuan Yuan Fei Feng ile çoktan yasak bir ilişki yaşamaya başlamış. Kuzen, nasıl bu hale düştün? Bir zamanlar herkesin peşinden koştuğu ulu prenses, şimdi zavallı ve kimsesiz birine dönüşmüş. Haha, Kocacığım, sana yalvarıyorum. Lütfen ilacı bana ver, canım gerçekten çok yanıyor. Seni pislik. Bana kocacığım demeye nasıl cüret edersin? Ben seni çoktan boşadım. Bugün Prenses Fei Feng ile evlendiğim gün, artık benim tek eşim o. Nasıl olur? Xuan Yuan Fei Feng, o benim ikinci abi ağam ile evli değil mi? Onun karnındaki ikinci abinin evladı. biz birbirimizi seviyoruz. Daha önce sadece büyük planlarımız için her şeye katlanmak zorunda kaldık ve siz iki kardeşle evlenmeyi kabul ettik. Artık her şey olması gereken yere döndü. Karnımdaki bebeğe gelince, o doğal olarak an kardeşin bebeği nasıl ikinci ağabeyin olabilir? Senin ikinci abi, annen olan ulu prenses ve konaktaki yüzlerce insanla beraber az önce meydanda cezalandırıldılar. Bu imkansız. İnanmıyorum. Buna inanamam. Beni kesinlikle kandırıyorsunuz. Kesinlikle. Fei Feng'in söylediği her şey doğru. Onun abisi artık yeni imparator olarak tahta çıktı. Kız kardeşi de annenin yerini aldı ve yeni baş prenses oldu. Yani en başta beni kurtarma sebebin sırf bana yaklaşıp ailemden öç almak mıydı? Aptal. O zaman seni kurtaran ben değildim, küçük kardeşim Jun Mochen idi. Sen ne diyorsun? O gün Fei Feng seni cezalandırmak için adam gönderdiğinde seni kurtarmış olmam mümkün mü? Jun Mochen seni kurtarmak için ağır yaralandı. Bense durumu kendi lehime kullandım. Onun başarısını kendim yapmış gibi üstlendim. Bense kendi ellerimle Jun Mochen'i Yüce Koruyucu Malikanesi dışına gönderdim. İşte bu yüzden ne kadar aptal olduğunu söylüyorum. Cezanızı bulacaksınız. İlacını istemiyor muydun kuzen? İşte ilacın. Sana onu getirdim. Şimdi bunu içeceksin. Böylece sonsuz yolculuğuna çıkıp ailene kavuşabilirsin. Burası çok kasvetli. Kendini burada daha fazla kirletme. Xionghua, özür dilerim. Geç kaldım. Jun Mochen, asıl özür dilemesi gereken benim. Eğer bir dahaki hayatım olursa mutlaka Xianghua, nihayet uyandın. Anne? Anne, hala hayattasın anne. Rüya görmüyorum değil mi? Ah, seni gidi çocuk, neden böyle saçmalıyorsun? Ateşin başıma mı vurdu acaba? Anne. Canım annem. Seni gerçekten çok özledim. Seni çocuk, beni gerçekten çok korkuttun. Göl kenarına neden gittin ki? Suya düştükten sonra.
Tam bir gün bir gece baygın kaldığının farkında mısın? Suya mı düştüm? Yani 3 yıl öncesine mi döndüm? O zaman şu an henüz Junmoan ile evlenmemişim demektir. İlçe prensesi. Efendi Jun sizinle görüşmek istiyor. Junmoan mı? Buraya gelmeye hala yüzü mü var? Ona söyle. Onunla görüşmeyeceğim. Bu senin ilk kez Junmoan'i geri çevirişin. Neler oluyor? Anne, Junmoan bu sefer kesinlikle Xuan Yuan Feifeng için ricacı olmaya geldi. Ama ben istemiyorum. Fei Feng'in kalbi fesat. Senin suya düşmenin onunla bir ilgisi olduğu kesin. Eskiden böyle konuşsaydım kesinlikle sinirlenirdim. Bugün neden bu kadar söz dinliyorsun? Eskiden insanların ne kadar kötü olabileceğini bilmiyordum. Xuan Yuan Feifeng'ü iyi biri sanıyordum. Kışkırtmalarına kapılıp sana karşı gelmiştim. İmparator dayım ve İmparatoriçe yengemin önünde onun pek çok ayrıcalık kazanmasını sağladım. Artık o kadar aptal olmayacağım. Anne, bundan sonra hep senin sözünü dinleyeceğim. Bir daha asla yanlış kişilere güvenmeyecek, kötü arkadaşlar edinmeyeceğim. Ne dedin? Beni görmeyi reddediyor mu? Normalde Xuan Yuan Qianhua her dediğimi yapardı. Bugün neden böyle davranıyor? Ona söyle, sakın pişman olmasın. Xuan Yuan Xianghua suya düştü diye. İmparatoriçe beni neden odaya kapattı? İmparatoriçenin kızı yok diye. Xuan Yuan Xianghua'yı el üstünde tutuyor. Ben öz prenses olduğum halde o bir ilçe prensesi olarak Xuan Yuan Qianghua kadar ilgi görmüyorum. Sakin olun prenses. Xuan Yuan Xianghua gibi bir aptal nasıl sizinle kıyaslanabilir? Hah, boş konuşma. Xuan Yuan Xianghua ne kadar gözde olursa olsun ne fark eder? Sonuçta ben ne dersem onu yapmak zorunda değil mi? Olamaz prenses. Efendi Jun haber gönderdi. İlçe prensesi Qianghua ne onu görmeyi ne de saraya girmeyi kabul ediyormuş. Ben bir prenses olarak sırada bir ilçe prensesi olan Xuan Yuan Xianghua yüzünden ceza alırsam rezil olurum. İtibarımı nereye koyacağım? Efendi Jun telaşlanmamanızı söyledi. Bir çaresine bakacakmış. Geleceklerinden emin misiniz? Merak etmeyin efendim. Her şeyi araştırdım. İlçe prensesi Qianghua ve Markiz Wuan kardeşlerin bugün yeni yemekleri tatmak için gelecekleri kesin. Bakın, geldiler bile. Junmoan, seni velet. Neden buraya geldin? Dün seni uyarmamış mıydım? Kız kardeşimle görüşmeni yasaklamadım mı? Markiz Wuan, biraz sakinleş lütfen. Bunları özel olarak seçtiğim nadir şifalı bitkiler, ilçe prensesi Xianghua iyileşsin diye getirdim. Kardeşimin çektiği acıları düşündükçe seni cezalandırmak istiyorum. Genç efendi er. Herkesin içinde kavga etmek hoş olmaz. Neyden korkacağım? Dayım imparator. Junmoan'a dersini versem bile. En fazla dayımdan birkaç azar işitirim. Günün sonunda özür dileyen ben olmayacağım. Junmoan olacak. Şu an ona dokunamayız belki ama. Getirdiklerini alabiliriz. Evet, haklısın. Ver onları bana. Xianghua geldi mi? Xianghua, aşağı gel. Xuan Yuan Qianhua nasıl da değişmiş böyle. Eskiden elindeki tüm mücevherleri üstüne takıştırırdı. Ne kadar da rüküştü. Ama bugün çok asil görünüyor. Xianghua, duydum ki ben o nilüferleri seviyorum diye çiçek koparmak için göle girmişsin. Hepsi benim hatam. Senin bu kadar acı çekmene neden oldum. Sen ne saçmalıyorsun? Kardeşim, her türlü çiçeği sever. Bunun seninle ne ilgisi var? Madem benimle ilgisi yok, o zaman Prenses Feifeng ile de ilgisi yok. Prenses Qianhua senin yüzünden ceza alması seni vicdanen rahatsız etmiyor mu? Vaktiyle Junmoan'in gerçek yüzünü nasıl olup da göremedim. Neyse ki evlendikten sonra rahatsızlığını bahane edip benimle asla birlikte olmadı. Yoksa şu an bunu düşünmek bile gerçekten iğrenç hissettirirdi. Hıh. Asıl mağdur benim. Neden suçluluk hissedeyim ki? Sen, Ayrıca lütfen bundan sonra Efendi Jun bana ilçe prensesi Xianghua deyin. sen neden eskisi gibi değilsin? Eskiden her dediğimi yapardı, eskiden her dediğimi yapardı, eskiden her dediğimi yapardı. Şimdi ise bana karşı çok soğuk davranıyor. Bu kabul edilemez. Eğer bugün saraya gelmezsen,
Hiçbir yere gitmiyorum. Kız kardeşimime yine mi musallat oluyorsun? Gerçekten de gidip İmparatoriçe Hazretlerini görmeliyim. Bak işte şöyle. Hadi çabuk ol. Prenses Fei Feng'i daha fazla bekletme. Kız kardeşim, az kalsın canından oluyordun. Bunun hesabını sormayacak mısın? Sormaz olur muyum hiç? Şu an Yuan Fei Feng'in hak ettiği cezayı almasını sağlayacağım. İmparatoriçe Hazretleri. Prenses Fei Feng kesinlikle bilerek Xuan Yuan Xionghua'yı suya itmedi. Tamamen kendi dikkatsizliği yüzündendi. Lütfen durumu adilce değerlendirin. Duyuyor musun İmparatoriçe? Kızım masum. Evet anne. Lütfen artık eve hapsolma cezamı kaldırın. Bunlar sadece sizin sözleriniz. Ben bizzat Xianghua ne diyecek onu dinleyeceğim. İlçe Prensesi Xianghua huzurlarınızda. Xiongkhua saygılarını sunar İmparatoriçem. Xianghua gel yanıma. Xianghua, sağlığın nasıl? Suda boğulduğunu duyunca çok korktum. Ekselansları, vücudumda herhangi bir sorun yok. Sizi endişelendirdiğim için üzgünüm. Deli çocuk. Yengenin kızı yok ama sen yengenin kızı sayılırsın. Benden özür dilemene gerek yok. İmparatoriçe gerçekten de rol yapmakta çok iyi. Alt tarafı bir yeğen. O kadar endişeli görünüyor ki. Gören de kendi öz kızı sanır. Bana doğruyu söyle. Aniden suya düşmen gerçekten bir dikkatsizlik miydi? Yoksa biri bunu kasten mi yaptı? Ben... Kraliçem, suya düşmem bir kaza değildi. Bana arkadan Ishuan Yuan Fei Feng tuzak kurdu. Beni kasten suya itti. Xuan Yuan Xiongkhua sözünü nasıl tutmazsın? Bana söz vermiştin. Prenses Fei Feng'in masumiyetini kanıtlayacaktın. Ama şimdi gerçekleri çarpıtıyorsun. Sana sadece kraliçem ile görüşeceğime dair söz verdim. Xuan Yuan Fei Feng'in yaptıklarını gizleyeceğime dair bir söz vermedim. Ne o bana zarar vermeye cesareti vardı da itiraf etmeye mi cesareti yok? Xianghua, sen benim kuzemsin. Sana neden zarar vereyim? O gün beni nehir kenarında nilüferleri görmeye çağırdın. Tam çiçeklere dokunacakken arkamdan itip beni suya düşürdün. Yalan söylüyorsun. Xuan Yuan Fei Feng. Ne cüretle böyle bir şey yaparsın? Anne, kuzenya ne oldu bilmiyorum. Ama bana asılsız iftiralar atıyor. Galiba ağabeyim bana çok iyi davrandığı için beni kıskandı. Bu yüzden bana iftira atıyor olabilir mi? Öyle olmalı. Hıh. Xuan Yuan Xianghua gerçekten çok dar görüşlüsün. Kızım hem yetenekli hem de güzel. Sen ise yetersizsin. Bu yüzden bizim Fei Feng'in adını lekelemek için bu yolu seçtin. Bu yaptığın korkunç. Kıskançlık bir kadının en büyük kusurudur. Xuan Yuan Xiongkhua bu davranışın gerçekten utanç verici. Peki o zaman sana şunu sorayım. Xuan Yuan Fei Feng'i hiç sevdin mi? Tabii ki hayır. Madem seninle evlenmeye karar verdim, başkasına neden göz dikeyim? Saçmalamayı kes artık. Madem onu sevmiyorsun, o zaman neden onu kıskanayım? Nişanlım olduğun halde her fırsatta başkasına yardım edip beni ezmeye ve zorbalık etmeye çalışıyorsun. Bu durum bu evlilik konusunda hiç samimi olmadığını gösteriyor. Öyleyse kraliçemden bu evliliği iptal etmesini talep ediyorum. Bundan sonra aramızda hiçbir bağ kalmayacak, yüzünü görmezsem en azından midem bulanmaz. Ne? Benden ayrılmak mı istiyorsun? Junmuan, Xionghua'nın nişanlısı olarak onun hakkında nasıl böyle konuşursun? Xionghua'nın kalbinin kırılmasına ve senden ayrılmak istemesine şaşmamalı. Xuan Yuan Xiongkhua normalde bir köpek gibi sözümü dinlerdi. Şimdi nasıl olur da böyle fevri konuşur? Olmaz. Büyük hedeflerime ulaşmak için prenses konağının gücünü kullanmalıyım. Onun planlarımı bozmasına izin veremem. Haklısınız Kraliçe Hazretleri. Görünüşe göre ilçe prensesi hakkında yanılmışım. Ondan özür dileyeceğim. Xuan Yuan Xiongkhua, fazla ileri gitmesen iyi edersin. Yoksa gerçekten öfkelenmeye başlıyorum. Onu kıskanmadığımı kanıtlayabildiğime göre ona iftira atmam için hiçbir sebep yok. Kraliçe Hazretleri lütfen adaleti sağlayın ve Prenses Fei Feng'i cezalandırın. Kuzen, yarın Sihai Akademisi sınavı var. Ve her yıl sınavda başarılı olanlar babam kral tarafından ödüllendirilir. Yoksa benden daha iyi not alamayacağını bildiğin için bu suya düşme meselesini bahane edip sınava girmemi engellemeye mi çalışıyorsun? Kesinlikle öyle Kraliçe Hazretleri. Prenses Fei Feng her zaman sınav birincisi olmasa da en azından ortalamanın üzerindedir. Fakat ilçe prensesi Xiongkhua her zaman sonuncudur ve tüm akademinin en kötü öğrencisidir. Korkarım kendisi Prenses Fei Feng ile boy ölçüşemeyeceği için bu kurnazlığa başvurdu. Evet,
Zaten herkes ilçe prensesi Kyunghua'nın bir işe yaramaz olduğunu biliyor. Hoca bile onun yüzünden kaç defa sinir krizi geçirdi. Kesinlikle Fei Feng ile yarışamayacağını anladığı için suya düşme olayını kullanıp Fei Feng'i sınava girmemeye zorluyor. Geçmiş hayatımda Junmuan ile evlendikten sonra onun saygısını kazanabilmek için gece gündüz ders çalıştım. Bilgi deryasıyım diyemem ama en yüksek notu alacağım kesin. Bana bu noktadan saldırmaya çalışıyorlarsa fena halde yanılıyorlar. Onun sınava girmesini istemediğimi de kim söyledi? İsterse girsin, onu asla engellemeyeceğim. Eğer benimle yarışmak istiyorsan ben hazırım. Kuzen, fevri davranmamalısın. Buradaki bunca insan yemin ettiğini gördü. Eğer sınavda başarısız olursan bu çok utanç verici olur. Eğer böyle büyük bir laf ettiysem yapabileceğime güvendiğim içindir. Ne o, yoksa korktun mu? Akademideki her sınavdan ya birinci ya da ikinci gelirim. Korkacak neyim varmış? Madem bile bile lades diyorsun, o zaman geldiğinde asla merhamet etmeyeceğim. Madem iddiaya girdiniz, bir karşılığı olmalı değil mi? Kyunghua, eğer kaybedersen suya düşme meselesinde Fei Feng'e iftira attığını kabul edeceksin. O zaman saray kurallarına göre 30 kırbaç cezası alacaksın. Üstelik diz çöküp Fei Feng'den başını yere vurarak özür dileyeceksin. Tamam, kabul ediyorum. Kyunghua, 30 kırbaç çok ağır bir ceza. Henüz yeni uyandın. Vücudun çok halsiz. Buna dayanamazsın. Kraliçem, lütfen içiniz rahat olsun. Kaybetmeyeceğim. Haddini bilmiyorsun. Tam aksine eğer Prenses Fei Feng sınavda benden daha düşük bir puan alırsa ona iftira atmadığım kanıtlanmış olur. Böylece o zaman beni suya onun ittiği kesinleşir. İşte o vakit suçunu itiraf etmek zorunda kalacaksın. Ederim. Senin gibi bir aptalın benden daha yüksek puan alacağına asla inanmıyorum. Ağır şekilde cezalandırılmayı ve rezil rüsvay olmayı bekle. Suçun bir kez kesinleştiğinde Dali Tapınağı gönderilecek ve cezanı çekeceksin. Sen ne diyorsun? Ne oldu? Cesaretin mi kırıldı? Neden korkayım ki? Nasıl olsa burada bu kadar şahit var. Vakti gelince sözünden dönmenden korkmuyorum. Bu sözleri aslında kendine söylemelisin. Xuanyuan Xiongkhua, gerçekten aklını mı kaçırdın? Tüm dünyanın alay konusu olmaya. Niye bu kadar heveslisin? Aynı şeyi tekrar söylüyorum. En kötü ihtimalle nişan bozulur. Böyle ters psikoloji yaparak gözüme gireceğini sanma. Hastasın sen. Ayaklanma başarılı olup yönetim el değiştirdiğinde bu aptal kadından kesinlikle boşanacağım. İlçe Prensesi Kyunghua, duydum ki sen ve Prenses Fei Feng sınav sonuçları için yarışacakmışsınız. Bu sadece kendini rezil etmek değil mi? Evet, kaybettiğin zaman sakın ağlama. Her şey henüz bitmedi. Kimin kazanıp kimin kaybedeceği henüz belli değil. Oymuş. Yani herkes benim kaybedeceğimi düşünse bile sen bana inanmayı seçeceksin, değil mi? Evet, Aptal. O zaman seni kurtaran ben değildim. Kardeşim Jun Mochen idi. Demek ki o çok uzun zamandan beri bana bu kadar iyi davranıyormuş. Ama önceki hayatımda ona çok acı çektirdim. Teşekkür ederim. Güvenini asla boşa çıkarmayacağım. sen mi? Bir sorun mu var? Bir şey yok. Bu şimdiye kadar bana karşı ilk kez böyle gülümsemesi. Eskiden o sadece Junmuan'a gülerdi. Sessizlik. Sınav başlıyor. Akademi sınav kağıtlarınızın tamamını kontrol edip notlandırmayı bitirdi. Şimdi sonuçlarınızı açıklıyorum. Jun Mochen en yüksek derece olan 1. sınıfla bu sınavda birinciliği aldı. Şu kahrolası Jun Mochen yine birinci olmuş. Her defasında benden üstün gelmesi. Çok canımı sıkıyor. Jun Moan 2. derece. Prenses Fei Feng 3. derece. Normalde hep en alt dereceleri alırdım ama bu sefer iyi bir derece yaptın.
Bu defa kazanan kesinlikle benim. Prenses fena bir sınav çıkarmamış. Affedersiniz hocam. Xuan Yuan, Xiong Hua'nın nasıl bir derece aldığını neden söylemediniz? Sormaya bile gerek var mı? Herkesin sıralaması açıklandı. Bir tek onunkini söylemedilerse kesinlikle sonuncudur. Bir öğrencimiz daha var ki ismini özellikle belirtmem gerekiyor. İlçe Prensesi Kyonghua. Kuzen, istersen bu işten vazgeçelim. Saraya gidip babam ve anneme karşı bana iftira attığını itiraf edersen seninle uğraşmaktan vazgeçerim. Ama eğer notun herkes tarafından öğrenilirse hoş olmayan dedikodulara sebep olur. Zaten söyledim, tüm şehirde bu konuşuluyor. Herkes sonucu görmeyi bekliyor. Eğer senin yerinde olsaydım, çoktan bir delik kazıp, içine saklanıp rezil olmaktan kurtulurdum. Hocamız daha henüz bir şey söylememişken aranızda böyle boş konuşmak size mi kaldı? Hocam, ona müsamaha göstermeyi bırakın ve lütfen hemen sonucu açıklayın. İlçe Prensesi Kyonghua en yüksek dereceyle Jun Mochen ile beraber birinciliği paylaştı. Ne? Bu imkansız. Hocam, Xuan Yuan Xiong normalde ne kadar beceriksizdir. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Onun seviyesindeki birisi nasıl birinci olabilir? Buna inanmıyorum. İsimler karışmış olmasın. Birinci olan kişi aslında bendim. İkimizin de soyadı Xuan Yuan. Bir hata olması çok doğal. Xuan Yuan Feifeng, beni gerçekten şaşırtıyorsun. Beni kıskandığını açıkça söyle, sürekli kendini övüp durma. Hocamız senin gibi değil, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, kendi ismini bile tanıyamayan birine benzemez. Ben sadece sorguluyorum. Ayrıca bu okulumuzun itibarı için. Kuzen, bu kadar yüksek bir dereceyi hangi oyunlarla elde ettin? Yoksa sen kendi çıkarların uğruna Sihay Akademisi'nin 100 yıllık şanlı ismini lekelemek mi istiyorsun? Haklı. Hocam, bu işi iyice araştırmalısınız. Bazı insanların hileyle aradan sıyrılmasına ve okulumuzun adını kirletmesine izin vermeyin. Sınav sonuçlarını bizzat hocamız değerlendirdi. Yoksa hocamızı mı sorguluyorsun? Onu neden sürekli savunuyorsun? İkiniz de aynı anda birinci oldunuz. Yoksa sınav sırasında cevapları ona mı kopyalattın? Kuzen, kazanmak için gerçekten her yola başvuruyorsun. Xuan Yuan Feifeng, yeterli becerin olmadığı için sadece başkalarına çamur atmayı bilirsin. Hangi gözünle gördün benim Jun Mochen ile hile yaptığımı? Eğer o kadar kendine güveniyorsan kanıtını sun da kopya çekmediğini görelim. Yolda yürürken üzerime pislik böcekleri dadandı diye pislik olmadığımı kanıtlamak zorunda mıyım? Sen kime pislik diyorsun? Her şey ortada. Kim üstüne alınıyorsa hakaret ettiğim kişi odur. Seni. Pekala. İkiniz de tartışmayı kesin. İlçe Prensesi Kyonghua'nın notlarını şahsen kendim değerlendirdim. En ufak bir hata ya da şüphe yok. Ayrıca onun cevapları Jun Mochen'un cevaplarıyla tamamen farklı bir tarzda, hiçbir benzerlik göstermiyor. Dolayısıyla kopyadan bahsetmek söz konusu bile olamaz. Kopya çekmemiş olsa bile belki de birileri daha önce soruları ona sızdırdı. Efendim, bu meseleyi iyice araştırmalıyız. Yoksa dışarıdakilerin Sihay Akademisi hakkındaki düşünceleri kötüleşir ve buranın yolsuzluk yuvası olduğunu sanırlar. Xuan Yuan Feifeng, bana laf yetiştirmek yerine derslerine biraz daha zaman ayırmanı tavsiye ederim. Yoksa bir sonraki sınavda 2. sınıf seviyeni bile koruyamazsın. Sen! Tamam, bu mesele burada kapandı. Ders bitmiştir. Dün Kraliçe Hazretleri buradayken bana bizzat söz vermiştin. Eğer sınavda senden yüksek alırsam Dali Tapınağı'ndaki sorgulamayı kabul edecektin. Şimdi sözünden dönemezsin. Xuan Yuan Kyonghua, gerçekten çok acımasızsın. Dali Tapınağı'ndaki ağır cezalar herkesin dayanabileceği türden değil. Prensesi mahvetmek mi istiyorsun? Eğer suçsuzsa kimseden korkmasına gerek yok. Dali Tapınağı zaten onun masumiyetini kanıtlar. Ama suçunu itiraf ederse o zaman alacağı ağır ceza hak ettiği şeydir. Sen de ayağını denk al. Abi an, ne yapacağım? Dali Tapınağı'na gitmek istemiyorum. Sen bir prensessin. Saraya dönüp yalvarırsan, imparator kesinlikle sana merhamet edecektir. Fakat babam ve annem zaten şu an Yuan Xionghua'yı benden daha çok seviyorlar. Üstelik kraliçe başından beri benim cariye annemi sevmiyordu. Bu yüzden benden de nefret ediyor. Kesinlikle şu an Yuan Xionghua'nın tarafını tutacaktır.
Bir planım var. Bu sadece sana dokunmalarını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda onun itibarını da yerle bir edecek. Nasıl bir plan? Xuan Yuan Xionhua'nın kapasitesiyle asla sınavda birinci olacak yeteneği yok. Sınav görevlerini satın aldığı ve soruları önceden ele geçirdiğine dair haberleri yayarsak, ülkedeki tüm öğrenciler ona nefretle bakacaktır. Xianghua, birinci olduğuna inanamıyorum. Annenin göğsünü kabarttın. Yine de o gün suya düştüğünden beri çok değiştiğini hissediyorum. Anne, eskiden çok toy davranıp sizi çok endişelendirdim. Bundan sonra bir daha asla olmayacak. Prensesim, ilçe prensesi, durum çok kötü. Büyük bir olay çıktı. Ne oldu? Söylentilere göre, sansür heyeti saray görevlileri, sarayda ilçe prensesiye yönelik şikayette bulundular. Dediklerine göre, Sihai Akademisi sınavlarında, sınav görevlilerine rüşvet verip, bu sayede yüksek not almış ve sarayın disiplinini bozmuş. Bunların hepsi saçmalık. Xianghua asla böyle bir şey yapmaz. Benim kızım doğuştan çok zekidir. Biraz çaba gösterse büyük gelişme kat eder. Hepsi iftira bunların. Hemen saraya gidip imparatorla görüşeceğim. İmparator bu konuyu kapatmak istiyordu. Fakat birçok öğrenci bu söylentiyi duymuş. Hepsi akademinin kapısında toplanıp olay çıkarıyorlar. Akademinin ilçe prensesiye ağır bir ceza vermesini ve gerçeği ortaya çıkarmasını istiyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir? Anne, sakın endişelenme. Gidip bir bakacağım. Pekala. Sahtekarlar cezalandırılsın. Adalet istiyoruz. 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 Sihai Akademisi, dünya çapında saygın, bizim gibi öğrenciler için kutsal bir ilim yuvasıdır. Ancak bugün bazıları mevkisini kullanarak görevlilere rüşvet verip soruları önceden ele geçirmiş. Bu durum kendi emeğiyle çabalayan bizler için nasıl bir haksızlıktır? Kesinlikle doğru. Şu an Yuan Qionghua'nın notları kesinlikle sahte. Nasıl olur da bir gecede bu kadar büyük bir ilerleme kaydedebilir? Bu başarıyı hak etmedi. Yuan Qionghu'a, seni aşağılık hilekar. Sen Sihai Akademisi öğrencisi olmayı hak etmiyorsun. Yuan Qionghu'a cezalandırılsın. Sınav adaleti sağlansın. Yuan Qionghu'a cezalandırılsın, sınav adaleti sağlansın. Yuan Qionghu'a cezalandırılsın, sınav adaleti sağlansın. Yuan Qionghu'a sıkıca denetlensin, sınav ortamı temizlensin. Abian, acaba bu durum fazla mı büyüdü? Merak etme prenses. Ancak bu şekilde Xuan Yuan Xionhua'nın adı tamamen lekelenebilir. O ilgi odağı olmayı sevmiyor muydu? Bugün yeterince dikkat çekmesini sağlayacağım. Yuan Qionghu'a sıkıca denetlensin, sınav ortamı temizlensin. 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 Ne yanlış yaptım da? Hepiniz burada toplanmış beni kınıyorsunuz. İşte Yuan Xionghu'a bu. Yuan Qionghu'a, nihayet geldin. Gücünü ve paranı kullanarak sınav görevlilerine rüşvet verdin, soruları önceden ele geçirdin ve ancak bu sayede birinci oldun. Bu tarz hileli ve kurnazca davranışları asla affetmeyeceğiz. Ben Yuan Qionghu'a ne yaparsam yapayım her zaman dürüst davranırım. Asla hileye başvurmam. Eğer kanıtınız varsa lütfen ortaya koyun. Ama eğer asılsız suçlamalarda bulunuyorsanız size karşı nazik olmayacağımı bilin. Prenses ilçe prensesi olsan bile, arkanızda kraliçe ve baş prenses olsa dahi gücünü kötüye kullanamazsın. Özellikle de biz, öğrencilerin onurunu çiğneyemezsin. Eğer bugün Sihai Akademisi bize bir açıklama yapmazsa hiçbir yere gitmiyoruz. Evet, hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyoruz, gitmiyoruz. 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 İşan Yuan, Xianghua, bu sefer kendini savunacak bir sözün dahi olamaz. Bundan böyle dünyadaki tüm aydınların düşmanı olacaksın. Hükümdarımız teşrif ettiler. Ne? Hükümdar bizzat gelmiş. Bu Yuan Qionghua'nın gerçekten ne marifeti var da kendisi onunla bu kadar yakından ilgileniyor? Saygılarımızla, majesteleri. Ayağa kalkın. Sağ olun efendimiz. Duyduğuma göre hepiniz buraya
İlçe Prensesi Kyonghua ile sorun çıkarmaya gelmişsiniz. Burada toplandığınızı duydum. Yoksa İlçe Prensesi Kyonghua için sorun mu çıkarmaya çalışıyorsunuz? Efendimiz, niyetimiz kasten huzursuzluk çıkarmak değil. Fakat ilçe prensesinin notlarındaki bu ani yükseliş hiç mantıklı gelmiyor. Bizler 10 yıl boyunca gece gündüz çalışırken ilçe prensesinin bir günde bizi geçmesi gerçekten çok şüpheli. Lütfen bu konuyu titizlikle araştırın. Efendimiz, ilçe prensesi gözdeniz olabilir. Fakat bu durum tüm öğrencilerin adaletidir. Eğer buna ağır bir ceza verilmezse, ilim uğruna çalışanların şevki kırılır. Bu gözü kör olmuş küstahlar, nasıl olur da Kyonghua'nın hile yaptığını söylerler. Kyonghua benim yeğenim, kopya çekmiş olsa bile ne fark eder? Kim hata yapmaz ki? Pişman olup bir daha yapmaması yeterli. Öğrencileri kışkırtıp olay çıkarmanın ne kadar ağır bir suç olduğunun farkında mısınız? Sevgili babacığım. Lütfen dinleyin. Bu alimlerin niyetleri temiz. Kötü bir amaçları yok. Kuzenimin geçmişteki notları o kadar kötüydü. Ve o kadar sevilmiyor ki. Bu tarz söylentilerin çıkması doğal. Haklısınız efendimiz. Xuan Yuan Xianghua ve Prenses Fei Feng bir bahse girdiler. Eğer o kazanırsa prensesi Dali Tapınağı'na götürecekler. Kazanmak için her yolu deniyor. Vicdanını bir kenara itmiş durumda. Böyle davranışlara göz yummamalısınız. Sürekli araştırılmasını istiyorsunuz. Peki elinizde tek bir kanıt var mı? Sadece tahminlerle ilçe prensesiyi suçlamak büyük bir saygısızlık. Efendimiz, kraliçem, bir önerim var. Hemen burada bir sınav hazırlayayım. İlçe prensesi Kyonghua sınavı tekrar versin. Eğer ilçe prensesi yine iyi bir derece alırsa, tüm söylentiler boşa çıkar ve bu konu huzurla kapanır. İlçe prensesi bu konuda ne düşünür? Kabul ediyorum. Ancak baştan uyarayım. Eğer sonucum gerçek çıkarsa o zaman siz kasten olay çıkardığınız ve hanedan üyesine iftira attığınız için mutlaka cezalandırılacaksınız. İlçe prensesi kendini kanıtlayabildiği sürece her türlü cezaya razıyız. Fakat eğer ilçe prensesi sınavda başarısız olursa disiplini sağlamak için Sihai Akademisi kurumundan derhal atılmalıdır. Peki. Hadi bakalım Xuan Yuan Kyonghua. Tüm bu kalabalığın önünde bakalım nasıl kopya çekeceksin? Kapı dışarı edilmeyi ve rezil olmayı bekle. Lütfen buyurun ilçe prensesi. Tavırlarına bak şunun. Birazdan ağlamaya başladığında göreceğiz. Yazmayı bitirdim. Rektör Zhao, durum nedir? Xianghua sınavda başarılı olabildi mi? Rektör Zhao'nun yüz ifadesine bakılırsa durumu epey zor görünüyor. Fakat bu kez kimse ona sınav sorularını ve cevaplarını vermedi, gerçek yüzü nihayet ortaya çıkacak. Öyleyse ilçe prensesi lütfen sözünü tut ve akademiden ayrıl. Kuzen, iddiamızda ısrarcısın ama geçen seferki sonuçlar geçersiz sayıldı. Asıl bu seferki sonuçlar gerçeği yansıtacak. Eğer kaybedersen önümde diz çöküp af dilemek zorundasın. Ayrıca 30 kırbaç cezası da seni bekliyor. Sözünden dönmediğin sürece gerisi mühim değil. Rektör Zhao, lütfen sonucu hemen açıklayın. Açıklıyorum. Bu sınavda ilçe prensesi Kyonghua'nın aldığı sonuç en yüksek derece. Sen ne dedin? Ne dediniz? İmkansız, bu olamaz. Mümkün değil. Böyle bir şey nasıl olur? İlçe prensesi bütün klasiklere atıf yaparak gerçekten düşündürücü bir cevap verdi. Eğer inanmayan varsa buyurup kendisi kontrol edebilir. Nasıl böyle şeyler yazabilir? Bu çok garip. Şimdi ne söyleyeceksiniz bakalım? Kyonghua,
Görünüşe göre ben seni layıkıyla ödüllendirmeliyim. Teşekkür ederim amca. Fakat ödül istemiyorum. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Lütfen izin verin. Prenses Fei Feng Dali Tapınağı'ya gönderilsin. Ayrıca bugün sorun çıkaran herkes cezalandırılsın. Baba, Bu sizin iddianız olduğuna göre gereği yapılmalı. Gelin buraya. Bekleyin majesteleri. Lütfen durun majesteleri. Yine ne oldu? Efendim, kulağıma gelenlere göre Rektör Zhao, kıdemli Büyük Prenses Malikanesi ile yakın temas içindeymiş. Rektör Zhao her ne kadar saygın biri olsa da, kıdemli Büyük Prenses ile olan hatırı sebebiyle ayrıcalık tanıması muhtemel. Bu yüzden soruları Rektör Zhao'nun hazırlaması kimseyi tatmin etmez. babacığım, eğer durum buysa bu bana büyük bir haksızlık. Ortak olup bir oyun oynuyorlar. Olan sadece bana oluyor. Prenses Fei Feng, Genç Efendi Jun Sihai Akademisi'nin müdürü olarak bunca yıldır görevimi titizlikle yaptım. Vicdanım çok rahat, asla bir ayrımcılık yapmadım. Sayın Müdür, size güvenmediğimizden değil. Ancak ilçe prensesi çok fazla değişti. İnsanları inandırmak çok zor. Aynen öyle. Kaybetmeyi kabullenemiyorum desene. Sizin bu mantıksız savunmalarınıza göre sınava kaç kez tekrar girersem gireyim yine de her defasında inkar edeceksiniz. Sizin adalet dediğiniz bu mu? Asla. En iyisi izin verin de hazırlıksız bir soru sorayım ve ilçe prensesi buna cevap versin. Eğer ilçe prensesi takılmadan cevap verebilirse önünde diz çöküp özür dilemeye razıyım. Ya siz ne dersiniz? Benim için de aynı şey geçerli, tamam mı? Bu yeteneksiz kişinin gerçek bir bilgisi olduğuna asla inanmıyorum. Rektör Zhao'nun kayırması olmazsa kesin kaybedecek. Eğer kazanırsam kaybettiğimi kabul edeceğim. Peki sor bakalım o zaman. Sorum şu. Ülkeyi yönetmek için yetenek gerekir. Ve gerçek yetenek nadir bulunur. Söyle bakalım, bu konuda ilçe prensesi ne düşünüyorsun? Böylesine kapsamlı bir konu, saray sınavlarında bile çıksa kimse yadırgamaz. İlçe prensesi gibi genç bir kadın için fazla zor değil mi? Konfüçyüs der ki, dürüst olanı yanlışın yerine koyarsan halk sana itaat eder. Bu yüzden yetkin kişileri seçerken temel kriter ahlak olmalı, yetenek ise onu desteklemelidir. Ayrıca Mensi şöyle demiştir, şun tarlalar arasından çıkmıştır, ebiniyomanrize, ebiniyomanrize, ebiniyoman. Fuyu ise ağır işçilerin arasından yükselmiştir. Bu saraya halkın sesine kulak vermeyi ve yeteneği her türlü kalıbın dışında aramasını öğütler. İlçe prensesi Xionghua'nın cevabı sadece tam yerinde değil, ayrıca klasiklerden kanıtlar sunan eşsiz bir görüştür. Gerçekten çok değerli. Artık inanıyorum ki ilçe prensesinin başarısında en ufak bir hile yok. Nasıl olur böyle bir şey? Fikirleri özgür bırakma konusunda yetenekleri kullanışın ne kadar alışılmışın dışında. Xiong-hua, bu kadar genç olmana rağmen bu kadar derin bir bakış açısına sahip olmanı hiç beklememiştim. Yeğenim olduğun her halinden belli. Eğer Xiong-hua bir erkek olsaydı, mecliste mutlaka büyük başarılara imza atardı. Haşmetlim, kraliçem, beni çok onurlandırdınız. Gelin buraya. Prenses Fei Feng'in ilçe prensesi Xionghua'ya kumpas kurduğundan şüpheleniliyor. Onu hemen Dali Tapınağı'ya götürün ve Dali, Tapınağı Bakanı'ya haber verin. Benim adıma onu iyice sorgulasın. Her şey olduğu gibi itiraf etmesini sağlayın. Götürün şunu. Düşüncesizce davrandık. Gerçekten çok düşüncesizlik. İlçe prensesiye saygısızlık ettik. İlçe prensesiye karşı büyük bir hata yaptık. Cezamızı çekmeye razıyız. Pekala, o zaman size bir sorum olacak. Madem hiçbiriniz akademideki dönem arkadaşım değilsiniz, notlarımı nasıl bilebildiniz ve hatta akademi kapısında olay çıkaracak kadar ne biliyordunuz? Bütün bunların arkasında size bir şeyler söyleyen birileri mi vardı? Kısa bir süre önce çay ocağında ders çalışırken bu beyefendi, yani şu genç efendi Jun yanımıza gelip Sihai Akademisi hakkında bize her şeyi anlattı. Kötü birinin oyununa geldik. Lütfen bizi bağışlayın, ilçe prensesi. Demek arkamdan iş çeviren sendin. Jun Moan, sen Xionghua'nın nişanlısısın. Neden ona karşı bu kadar cephe alıyorsun? Lütfen beni bağışlayın Haşmetlim. Sadık kulunuz sadece ilçe prensesi için endişelendi. Kötü bir yola sapacağını sandığımdan, belki bu yöntemle yol yakınken döner diye ummuştum. Fakat işler hiç istemediğim bir noktaya geldi. Görünen o ki beni bitirmek için can atıyorsun. Dayıcığım, benim yıldızım Jun Moan ile barışmıyor. Bu evlilik işinden tamamen vazgeçmek istiyorum. Bu evlilik meselesini burada bitirelim. Mümkün değil. Kahretsin, bu Xuanyuan Qiongkua.
Aslında bana sırılsıklama aşıkken, şimdi duygularını saklayıp böyle sert konuşuyor. Bu sadece işleri zorlaştırıyor. Majesteleri, siz de biliyorsunuz ki ilçe prensesi bana derinden bağlı. Benim de gönlüm onda. Sırf bir anlık öfkesine kapıldı diye. Nişanımızı bozamazsınız. Eski bir söz der ki, 10 tane mabet yıkılır ama asla bir yuva yıkılmaz. Xianghua, bu nişan bozma konusunu başka zaman konuşuruz. Junmoan, bundan sonra Xianghua'yu her daim el üstünde tutmalısın. Aksi halde sana bunun bedelini ödetirim. Emredersiniz. İlçe prensesi büyük zaferinden dolayı tebrik ederim. Senin desteğin olmasaydı bunu başaramazdım. Junmo Chen, teşekkür ederim. Sen zaten harikaydın. Ben özel bir şey yapmadım. Bu arada Dali Tapınağı Bakanı az önce Prenses Fei Feng'in cezasını verdi. Sana bilerek zarar verdiğini itiraf etti. Bunu hak etti. Ancak o çok sinsi biridir. Yine senden intikam almaya çalışmasından korkuyorum. Özellikle de abim sürekli ona yardım ediyor. Çok dikkatli olmalısın. Benim için bu kadar endişeleneceğini düşünmemiştim. Gönlünün ağabeyimden yana olduğunu, onun hakkında kötü sözler duymayı sevmediğini biliyorum. Sizi birbirinize düşürmeye çalışmıyorum. Sadece zarar görmenden korkuyorum. İyiliğimi düşündüğünü elbette biliyorum. Nankörlük edecek değilim. Ama merak etme. Asıl onların benden çekeceği var. Yakalarını kolayca bırakmayacağım. Mo Chen, git ve benim için bir şey yap. Yarın saraydaki ziyafete Junmoan de katılacak. Vakti geldiğinde ona Fei Feng adıyla gizli bir mektup ulaştıracaksın. Neyin peşindesin? Ben sadece bu nişanı tamamen bozacağım. O lanet olası Dali Tapınağı bana hiç saygı duymadan üzerimde güç kullanmaya cesaret etti. Babam bunu duyduğunda onları cezalandırmak bir yana bir de beni eve hapsetti. O nefret olası Xuanyuan Xianghua sadece bir bölge yöneticisiyken nasıl benden yani prensesten daha değerli olabilir? Sayın Prenses, bahçemize bir mektup atıldı. Mektubu bırakan kişi hemen kaçtı ama mektubun size olduğunu söyledi. Mektup mu? Bu ağabeyandan gelen bir mektup. Onun el yazısını her yerde tanırım. Ağabeyan yazmış ki yarın akşamki saray ziyafetine katılacak. Ve benimle gizlice görüşmek istiyor. Fakat siz majesteleri tarafından cezalandırılmadınız mı? Nasıl dışarı çıkacaksınız? Abi, an mektubunda yazmış. Yarın akşam sarayımın önünde nöbet tutan muhafızları oradan uzaklaştıracak. Benimle kimsenin olmadığı Jingyang Sarayı yerinde buluşmak istiyor. Efendi Jun size gerçekten çok iyi davranıyor. Her detayı sizin yerinize düşünüyor. Tabii ki öyle olacak. Fei Feng beni Jingyang Sarayı'nın odasında beklediğini söyledi. Burası olmalı. Abi an. Fei Feng, iyi misin? Dali Tapınağı'nın adamlarının sana zor kullandığını duydum. Senin için çok endişelendim. Her şey o Xuanyuan Xianghua yüzünden oldu. Eğer o olmasaydı böyle suçlanmazdım. Ve her şey herkesin diline düşmezdi. Şimdi bütün saray benim kıskançlık ettiğimi, sonra da ona zarar vermeye çalıştığımı biliyor. İtibarım yerle bir oldu. Endişelenme. Onun fazla zamanı kalmadı. Ağabeyin tahta çıktığı zaman tüm dünya bizim olacak. Xuanyuan Xianghua'nın cezasını kendin kesersin. İlçe prensesi Xuanyuan Fei Feng ve Junmoan tam konuşulduğu gibi Jingyang Sarayı bölgesinde buluştular. Ben de emirleriniz üzerine odadaki tütsülüğe afrodizyak etkili o tütsüyü yerleştirdim. Yürü, gidip neler olacak izleyelim. Abi an, beni özledin mi? Seni çok özledim. Fei Feng, seni her şeyden çok özledim. Çok sıcak oldum. Fei Feng, çok ateşliyim. Lütfen bana yardım et, olmaz mı? Sen de bana yardım et. Pekala.
Abian, eğer bugün Xuan Yuan Xionghua denilen o cadıyla evlenseydin, ona da böyle dokunacak mıydın? Merak etme. Onu her gece yalnız bırakıp seninle buluşmaya geleceğim. Harika. Sizi ahlaksızlar. Beni ateşe atmaya mı niyetliydiniz? Asla başaramayacaksınız. Majesteleri, bir sorun var. Neler oluyor? Şunu açıkça anlat. Jingyang Sarayı'da yangın çıktı. Daha fazla adam görevlendirdik, söndürmeye gidiyorlar. Jingyang Sarayı uzun süredir terk edilmemiş miydi durup dururken? Orada nasıl yangın çıkabilir? Majesteleri, efendimiz ve kraliçemiz, kötü bir şey olmaması için bence gidip kendimiz baksak daha iyi olur. Abian, garip bir koku alıyor musun? Hayır. Bunları boş ver şimdi. Fei Feng, hadi bir kez daha yapalım. Bekle. Yanılmıyorum. Gerçekten bir ses geliyor. Yetişin, yangını söndürün. Olamaz. Sarayda yangın çıkmış. Çok fazla insan var. Nasıl böyle bir şey olabilir? Majesteleri, Durum nedir? yangın büyük değil, zaten söndürüldü. Sadece ne? Hemen söylesene. Sadece Prenses Fei Feng o sırada içerideydi. Yardım için kapıyı açtığımızda şunu fark ettik. Ne? Kuzen Fei Feng'in orada ne işi varmış? O şimdi nasıl? İyi mi? Kuzenin de bir tuhaf. Durup dururken nasıl gelmiş olabilir bu kadar ücra bir saray köşesine? Gerçekten korkutucu. Prenses Fei Feng içeride miymiş? Peki. O şimdi ne durumda? Prenses gayet iyi. Ancak Neden lafı ağzında geveleyip duruyorsun? Ne söyleyeceksen açıkça söyle. sadece prenses içeride tek başına değildi. Aynı odada devlet koruyucusu Dükü'nün en büyük oğlu Jun Moan da vardı. Ne? Cumhurbaşkanı'nın orada ne işi var? Olamaz. Hemen içeri bakmam lazım. Xionghua. Jun Moan, Xuan Yuan Fei Feng. Siz ikiniz iyi misiniz? Siz iyi misiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Yoksa uygunsuz bir şeyler mi yapıyorsunuz? Majesteleri. Xuan Yuan Fei Feng. Jun Moan. Siz ikiniz bu ne hal? Saygın bir prenses daha evlenmemişken. Bir saray görevlisiyle nasıl bu kadar yakınlaşır? Sarayın ahlakını bozuyorsunuz. Siz beni ve imparatoru kahretmek mi istiyorsunuz? Sizi hadsizler. Bütün itibarımı yerle bir ettiniz. Majesteleri, lütfen açıklamama izin verin. Prenses ve ben sadece tesadüfen karşılaştık. Aslında niyetimiz sadece birkaç kelime konuşmaktı. Ama ne olduğunu anlamadık. Birden her şey karıştı. Burada aniden bir yangın çıktı. Eminim birisi bilerek ateş çıkardı. Jun Moan. Bu yalana çocuklar bile inanmaz. Herkes biliyor ki Jingyang Sarayı uzun süredir terk edilmiş durumda ve buraya kimse uğramaz. Ziyafet salonunda olman gerekirken gelmiş burada kuzenimle gizlice buluşuyorsun ve sen de Ek Xuan Yuan Fei Feng. Daha yeni Dali Tapınağı'dan serbest bırakılmıştın. Majesteleri ev hapsinde kalmanı emretmişti ama sen emirlere karşı geldin. Bu Prenses Fei Feng dışarıdan bakıldığında ne kadar asil ve zarif görünüyordu, meğer arkasından neler çeviriyormuş. Sarayın içinde bir adamla bu kadar çirkin işlere kalkışmak gerçekten utanç verici. Peki ya bu Jun Moan? Neden her seferinde ilçe prensesi Xionghua ile ters düştüğü belli oldu, kalbinde çoktan başkası varmış? Eğer öyleyse bunu çoktan açıkça söylemeliydin. Neden ilçe prensesinin vaktini çalıyorsun? İzinsiz kaçıp, üstelik nişanlımla gizli saklı işler çevirdin. Bu benden aldığın bir intikam mı? Kapa çeneni. Sen mi? Sen hangi yüzle benden susmamı istiyorsun? Majesteleri, amca ben ne bedbaht biriyim. Nişanlım kuzenimle arkamdan iş çeviriyor. Bu olanlar artık herkesin diline düştü. Demek ki bu yüzden o daha önce kuzenim uğruna her fırsatta bana karşı cephe aldı. Her şeyin bir sebebi varmış meğer amca. Xionghua, gönlün ferah olsun. Bu meseleyi ben senin lehine bizzat halledeceğim. Amca bu kadar şey yaşandıktan sonra Jun Moan ile olan nişanımı sanırım sürdürmenin artık hiçbir imkanı kalmadı. Sizden istirhamım. Lütfen bu nişanın bozulmasına izin verin. Neler oluyor? Kıskançlıktan gözü dönmeden önce biraz kafasını kullanamaz mı? Durum bu sefer öncekilerden farklı.
Majesteleri buna gerçekten razı gelecek. O zaman çok pişman olacak. Bunca olaydan sonra evliliğiniz doğal olarak iptal edilmiştir. Bugünden itibaren ilan ediyorum. İlçe prensesi Kyonghua artık Junmo'nun nişanlısı değildir. Bu nasıl olur? Junmoan, Xuanyuan Feifeng. Bu hayatımda bana zarar vermenize bir daha asla müsaade etmeyeceğim. Sana gelince, sen belanı mı arıyorsun? Majesteleri, bana Prenses Feifeng mektup gönderdi. Bir ricası olduğunu yazmıştı. O yüzden buraya geldim. Majesteleri lütfen beni bağışlayın. Ne demeye çalışıyorsun sen? Resmen sen bana mektup gönderip beni buraya çağırmadın mı? Prenses, bu açıkça senin el yazın. Belli ki bu mektubu konutuma sen ulaştırdın. Hayır. Asıl bu mektuptaki. Senin el yazın. Hatta kapıdaki muhafızları sen uzaklaştırdın ki rahatça çıkabileyim. Bu el yazısı gerçekten bana ait. Ama ben yazmadım. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bu gerçekten de benim yazım ama onu ben yazmadım. Kocacığım dönmüşsün. 2 gün önce yazımın çok çirkin olduğunu söylemiştin. Ben de senin taslaklarını alıp biraz üzerinden geçerek taklit ettim. Bak bakalım benzemiş mi? Ne kadar çalışırsan çalış, kuzenin Prenses Feifeng'in yarısı bile edemezsin. Başkasına özenip kendini gülünç duruma düşürmek nedir bilir misin? O zaman ben de kuzenimin yazısını alıp biraz daha pratik yapayım. Nasıl istersen. Junmoan, önceki hayatımda senin sevgini kazanmak için özellikle senin ve Xuanyuan Feifeng'ün el yazılarını öğrenmiştim. Şimdi nihayet bu yeteneğim işe yarıyor. Majesteleri, bu kesinlikle bir tuzak. Lütfen bunu iyice araştırın. Büyük abi, açıklama yapmayı bırak artık. Dünyada bu yazıyı senden başka kim yazabilir? Kendini temize çıkarmak için hükümdarı kandırmaya çalışmaktan vazgeç. Seni gidi. Yeter artık. Sebebiniz ne olursa olsun, burada gizlice buluşup, saray duvarları içinde böyle yakışıksız işler yapmanız affedilemez bir suçtur. Askerler, Junmoan'u zindana atın. Cezası sonra kararlaştırılacak. Prenses Feifeng'e gelince, o da ana saraya kapatılsın, dışarı çıkması yasaktır. Baba, durun lütfen. Dördüncü ağabey kurtar beni. Oydu. Önceki hayatımda imparator amcam gittikten sonra veliaht kuzen tahta geçemedi. Tahtı 4. prens kaptı. Ailem de bu yüzden suçlanıp onun eliyle cezalandırıldı. 4. oğlum, neden geldin? Huzurunuza lütfen onlara merhamet gösterin diye geldim. Bu mesele hanedanın onurunu ilgilendiriyor. Bu yüzden yayılması uygun olmaz. Junmoan, devlet koruyucusu Dükü'nün en büyük oğludur. Eğer cezalandırılırsa devletin huzuruna gölge düşebilir. Feifeng de sizin kızınızdır. En iyisi onun ve Junmoan'un birlikteliğine razı olun ki gelecekteki evliliği bu durumdan etkilenmesin. Söylediklerin mantıklı. Bunu düşüneceğim. Sadece birkaç sözle imparatorun fikrini değiştirmeyi başardı. Bu 4. prens hiç de kolay bir lokma değil. Benim adıma ricacı olduğunuz için teşekkür ederim majesteleri. Seni işe yaramaz pislik. Sana Xuanyuan Kyonghua'yı kazanmanı söylemiştim. Böylece Baş Prenses Malikanesi'nin desteğini alabilecektik. Ama sen en küçük bir işi bile beceremedin. Bu sefer gerçekten oyuna getirildik. Bu 2 not kesinlikle tarafımızdan yazılmadı. Kimin cüreti yeter? Benim gibi bir prensesi oyuna getirmeye? Onu bir yakalarsam mutlaka cezasını çektireceğim. Bence şunun üzerine bir düşünseniz, kimleri kendinize düşman ettiniz? Kesin. Xuanyuan Xiongua kesin o yaptı. Aslında Dali Tapınağı'da ceza almama onun yüzünden neden olundu. Bu sefer yapan kişi gerçekten Xuanyuan Kyonghua olmayabilir. O her zaman benim için uğraşırdı. Neden prensesle yakınlaşmamı sağlayacak bir düzen kursun ki? Dahası her ne kadar nişanı bozacağını söylese de hala beni seviyor. İşi bu raddeye getirmesi imkansız. Bu doğru. Onun gibi akılsız birinin buna kafasının basması imkansız. İşler bu noktaya gelmişken, siz hala gerçekten Xuanyuan Xionghua'nın eskisi gibi akılsız biri olduğunu mu sanıyorsunuz? Kız Sihay Akademisi da
tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi başkentteki tüm öğrenciler ismini her duyduklarında ondan övgüyle bahsediyor. Nişan bozma meselesine gelince hiç de öyle vazgeçemeyecek gibi görünmüyor. Junmoan, sen biraz fazla mı güveniyorsun kendine? Yani bunun sorumlusunun gerçekten o olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çok büyük ihtimalle 4. abi, umurumda değil. Mutlaka benim öcümü almalısın. En son Dali Tapınağı'da suçlu durumuna düştüğümde zaten her yerde dedikodum yayıldı. Üstüne bu olanlardan sonra tüm itibarım yok olacak. Buna karşılık onun bedelini ödetmelisin. Junmoan'la arasının bozulması artık baş prenses malikanesinin bizim tarafımızda olmayacağı anlamına gelir. Xuan Yuan, Kyonghwa'nın ikinci ağabeyinin elinde ordu var. Gücü de muazzam. Eğer onu yanımıza çekemeyeceksek, prenses konağının kraliçe ve veliaht prens ile bu kadar yakın olmasına daha fazla müsaade edemeyiz. O zaman ne yapmalıyız? Birkaç gün sonra gök ayini töreni yapılacak. Babam özellikle Veliaht Prens'ten Qingfeng Tapınağı'ndan Taoist rahip Qingfeng'e getirip töreni yönetmesini istedi. O gün Veliaht Prens ve Baş Prenses Malikanesinin aralarının tamamen bozulmasını sağlayacağım. Xianghua, yarın sarayda gökyüzüne tapınma töreni yapılacak. Qingfeng Tapınağı'nın baş rahibi bir ayin düzenleyecek. O vakit geldiğinde benimle birlikte saraya geleceksin. Qingfeng Tapınağı, o Taoist rahip Qingfeng denen adam, önceki hayatımızda Xuan Yuan Feifeng için çok kötülük yapmıştı. Bu kez Xuan Yuan Feifeng ve Junmoan böylesine büyük bir bozguna uğramışken, öylece pes edeceklerini mi sanıyorsun? Mutlaka yine sinsi bir oyunun peşindelerdir. Chuner, benim için yüce koruyucu malikanesiye bir Peki. Junmuan size bu kadar yanlış yapmışken neden hala onun yanına gitmek istiyorsunuz? Kim Junmoan'ın yanına gideceğimi söyledi ki? O buna layık mı sence? Benim asıl bulmam gereken kişi Jun ailesinin ikinci oğlu olan Jun Mochen. Bana bir konuda yardım etmesini isteyeceğim. Konakta bu kadar çok hizmetlimiz varken neden yabancı birinden yardım istiyorsunuz? Jun Mochen'in yetenekleri sandığından çok daha fazla, kulağı çok kesiktir ve her şeyden haberi olur. Bana kesin yardımı dokunacaktır. Peki efendim. Geçmiş hayatımda Junmoan uğruna Jun Mochen'i başkentten ayrılmaya zorladım. Yoksa o yeteneğiyle devlet koruyuculuğu makamı asla Junmoan'e kalmazdı. Geri dönüp ilçe prensesiye söyle, ne zaman bir ricası olursa ona var gücümle yardım edeceğim. Teşekkür ederim. Genç efendi Jun beyefendi. Gökyüzüne tapınma töreni resmen başlıyor. Lütfen buyurun. Huzurlarınızdayım kraliçem. Üstad, başlayabilirsin. Emredersiniz. Ulu gök şahidim olsun. Hükümdarın emriyle ayin için hazırlıklarımı tamamladım. Bu yeşim taşı göğün ve yerin enerjisini taşır, tüm varlıklarla iletişim kurar. Eğer gökyüzü hanedanımızı korumak isterse yeşim taşlarına hiçbir şey olmayacak. Eğer gökyüzü bizi korumaktan vazgeçerse o vakit yeşim taşları paramparça olur. Bu nasıl olur? Taoist üstadı. Bu yeşim mühür başlangıçta tek bir parçaydı. Neden aniden parçalandı? Yoksa göklerin artık hanedanımızı korumak istemediğine dair verdiği bir uyarı mı bu? Majesteleri, korkarım ki öyle. Yeşim serttir, aslında kırılmaması gerekirdi. Önceki törenlerde hiçbir hata ya da aksilik çıkmamıştı. Fakat bugün böyle bir aksilik yaşandığına göre muhtemelen bir kişi ya da bir olay ilahi düzeni ihlal etti ve üzerimize bir lanet çöktü. Üstad, peki bu durumda ne yapmalıyız? Gördüğüm kadarıyla sorunun kaynağını hemen bulmalı, o pürüzü ortadan kaldırmalıyız. Ancak o zaman göklerin öfkesini yatıştırıp ilahi cezayı sonlandırabiliriz. Peki o kaynağı nasıl bulacağız?
Benim bir zihin yöntemim var. Kaderi görmeyi sağlar. Birazdan bu zikirleri okuduğumda bedenimi ilahi ruhlar saracak. O an kaynağın ne olduğunu yazınca cevabı hemen öğreneceğiz. Xuan Yuan Xianghua. Beklemiyordun değil mi? Asıl sorunun kaynağı sensin. Babam seni ne kadar şımartırsa şımartsın, tek bir kişi için göklere karşı gelemez. Bugün senin için yolun sonu. Taoist üstadı, lütfen hemen başlayın. Peki. Majesteleri, Gengchen yılı, Renwu ayı, Bingsu günü ve Wuzi saatinde doğan biri. Kötü bir ruh bedeni ele geçirmiş. Taoist üstadı, bu da ne anlama geliyor? majesteleri, az önce ilahi ruhlarla iletişim kurdum ve burada bulunanlardan bu doğum tarihine sahip olan kişiye bugün kötü ruhların musallat olacağını öğrendim. Dünyanın huzur bulması için bu kişinin derhal cezalandırılması şart. Ama bu benim kızımın doğum tarihi değil mi? Soruyorum size, aranızdan kimin doğum bilgileri tanrıların uyarısıyla eşleşiyor? Kuzen, eğer yanlış hatırlamıyorsam, bu senin doğum bilgilerin değil mi? Son zamanlardaki davranışlarının eskisinden farklı olmasına şaşmamalı. Meğer içine kötü bir ruh girmiş. Prenses Fei Feng, lütfen saçmalamayı kes. Bilmediğimi sanma. Xianghua'ya kin beslediğin için sürekli ona saldırıyorsun. Hala. Bana iftira atmayın. Buna herkes şahit oldu. Taoist rahip Qing Feng kurban olarak yeşim sundu. İlahi düzen buna dayanamadı. Ve yeşimler parçalandı. Biri ilahi gazabı tetiklemeseydi, böyle bir şey asla yaşanmazdı. Ülke meselelerinde onu korumanıza izin veremem. Eğer Prenses Xianghua gerçekten lanetlendiyse icabına bakılmalıdır. İçine kötü bir ruh girmesi imkansız. Majesteleri, bu işte bir bit yeniği var. Belli ki birileri Qionghua'ya kin duyuyor. Ve ona bir tuzak kurmaya çalışıyor. Lütfen bunu iyice araştırın. Lanet olası kraliçe. Bunca olay yaşanmışken hala onu aklamaya çalışıyor. Usta, bana doğruları söyle. Kağıttaki bu bilgiler gerçekten ilahi bir işaretle mi, yoksa kasten mi ilçe prensesiye iftira atıyorsunuz? Majesteleri, ben manevi yolda yürüyen biriyim. Böyle bir konuda nasıl yalan söyleyebilirim? Üstelik ilçe prensesi Xianghua ile hiçbir alıp veremediğim yokken ona neden zarar vermek isteyeyim? Majesteleri, eğer Xuan Yuan Xianghua gerçekten bir ruhun kontrolündeyse, o zaman her şey mantıklı geliyor. Daha önce Sihai Akademisi de zihni çok berrak ve bilgeliği hayran bırakacak düzeydeydi. Günlük halinden tamamen farklı biri gibiydi. Buna ek olarak Jingyang Sarayı yangını meselesi de oldukça şüpheliydi. Görünen o ki Fei Feng'le ben kötü bir varlığın saldırısına uğradık. Bu yüzden mantıklı düşünemedik. Demek öyle. Bu kadar tiyatronun tek sebebi hem canımı almak hem de kendinizi aklamak mı? Ne kadar da kötü niyetlisiniz. Abi, Xianghua senin ellerinde büyüdü. Sadece bir keşişin uydurmalarına inanıp da öz yeğenine kıyamazsın. Hala babam bu toprakların tek hükümdarı sadece Xuan Yuan Qionghua'nın amcası değil. Sırf sizin kızınız olduğu için hatalarını böyle örtbas edemezsiniz. Babamı halkın gözünde nasıl bir duruma düşürüyorsunuz? Xuan Yuan Fei Feng, felaket tellallığı yapmayı kes. Neymiş? İlahi düzene karşı gelmek mi? Neymiş? Gökyüzünden ceza mı inecekmiş? Bak işte, şu an her şey yolunda değil mi? Majesteleri, felaket oldu. Şehrin dışında birçok insan yığılıp kaldı, ateşleri bir türlü düşmüyor. Bu belirtiler tıpkı Neye benziyor? Çabuk söyle. ani bir salgın hastalık gibi. Ne? Salgın mı? Bu nasıl olabilir? Korkunç bir durum. Kim bilir kaç kişi canından olacak. Baba, başkentimiz her zaman huzur içindeydi. Nasıl olur da aniden salgın baş gösterir? Bu kesinlikle ilahi bir ceza. Bu bir uyarı. Biliyordum, sadece bir keşişin sözleriyle Xuan Yuan Xianghua'nın sonunu getirmek zor olabilirdi. Bu yüzden işimi garantiye aldım. Şimdi başkentte salgın şüphesi varken bakalım onu kim korumaya cesaret edecek. Xuan Yuan Qianghua yolun sonuna geldi. Demek ki gerçekten ilçe prensesi Qianghua kötü ruhları çağırdı ve şehre uğursuzluk getirdi. Öyle mi?
Eğer öyleyse, kötülüğün kalmasına izin verilemez. Lütfen ilçe prensesi için ceza emrini verin ve bu musibeti ortadan kaldırın. Lütfen ilçe prensesi için ceza emrini verin ve bu musibeti ortadan kaldırın. Veliaht Prens Hazretleri, ilçe prensesi Kyonghwa, imparatorun en sevgili yeğeni. Majestelerinin bir anlık şefkat göstermesi gayet doğaldır. Fakat siz bu ülkenin veliaht prensesiniz. Gerçek üstad Qingfeng sizin getirdiğiniz bilge bir kişi. Bu kötü ruhla ilgilenmek üzere lütfen öne çıkın ta ki salgın yayılmasın ve halkımız daha fazla zarar görmesin. Benden öne çıkmamı mı istiyorsun? Ne güzel bir hedef saptırma. 4. Prens Veliaht Prens'i ateşe atmak için ne kadar da sabırsızsın. Besbelli benim işimi Veliaht Prens'in eliyle bitirmek istiyorsun. Böylece annem ve 2. abim Veliaht Prens'ten nefret edecekler ve artık Doğu Sarayı'ya yardım etmeyecekler. Olmaz. Bu mesele henüz tam olarak araştırılmadı. Veliaht Prens, şimdi tereddüt etme vakti değil. Ülkeyi istikrara kavuşturmak, devletin nizamını korumak, Veliaht Prens'in görevidir. Nasıl olur da makamınızın gereğini yapmazsınız? 4. Prens doğru söylüyor. İmparator merhametlidir, akrabalık bağlarını önemsiyor. Bunu anlıyoruz. Ancak birinin öne çıkıp nihai bir karar vermesi gerek. Veliaht Prens Hazretleri, lütfen hemen emrinizi verin. Veliaht Prens Hazretleri, lütfen emredin. Durun bakalım. Kraliçe anne. Biliyorum ki siz her zaman Xuan Yuan Kyonghua'yı kendi öz kızınız gibi gördünüz. Fakat mesele çok mühim. Onu artık korumamalısınız. Eğer büyük bir felaket olursa sorumluluktan kaçamazsınız. Doğru, kraliçe anne. Siz bu ülkenin annesisiniz. Nasıl sadece bir kişiyi kayırarak tüm dünyayı göz ardı edebilirsiniz? Bu yaptığınız halkın size olan güvenini sarsmaz mı? 4. Prens ve Prenses Fei Feng'un vatanseverliği beni hayran bıraktı. Görünüşe göre asil kariyesi Chen onları iyi yetiştirmiş. Majesteleri imparatoriçe tüm saraya örnektir. Bir cariyeden daha mı az etkili olacak? Yeter artık. Gerçek üstad Qingfeng'in yazdıkları asla Xionghua'nın doğum bilgileri değil. Ne dedin sen? Kraliçe anne. Acaba kulaklarım bana oyun mu oynuyor? Bu kağıtta yazılı olan doğum bilgilerinin ablama ait olmadığını mı söylüyorsun? Kesinlikle doğru. Bu kesinlikle Xionghua'nın doğum bilgileri değil. Yani kötü ruhların musallat olduğu iddiası. Tamamen asılsız. Bu nasıl mümkün olabilir? Kraliçe anne, sırf ilçe prensesini korumak uğruna bu şekilde yalan söyleyemezsin. Baş prenses yıllar önce doğum yaptığında bu saray için büyük bir olaydı. İlçe prensesinin doğum tarihine dair bilgiler Ayinler Bakanlığı kayıtlarında mevcuttur. Bunu nasıl sahte diyebilirsin? Ben şahidim. Gerçek Üstad Qingfeng tarafından yazılanlar gerçekten de ilçe prensesi Xionghua'nın doğum bilgileridir. Nişan konuşulurken her iki tarafın doğum haritasına zaten bakılmıştı. Kraliçe anne, şahitler ve Ayinler Bakanlığı kayıtları ortadayken lütfen gerçeği gizlemeye çalışmayın. Majesteleri kraliçe, Xionghua'yı korumak için bir şey gizlemiyor. Xionghua'nın gerçek doğum bilgileri Bingsu günü değil, Dinkai günüdür. Yani Bingsu gününden bir gün sonrası. Hala neler oluyor burada? Gengchen yılı, Renlu ayı, Bingsu günü ve Wuzi saati. Bu gerçekten benim kızımın doğum saatidir. Ancak o çocuk doğar doğmaz gitti. Xionghu benim biyolojik kızım değil. Anne söylediklerin doğru mu? Xionghu ne yazık ki doğru. Eğer bugün bu insanlar beni zorlamasaydı, aslında bu meseleyi asla herkese açıklamaya niyetim yoktu. Peki sen benim gerçek annem değil misin? O halde benim gerçek annem kim? Xionghu, sen bendeniz ve imparatorun kızısın. Ne? Bu nasıl olabilir? Eğer durum buysa, o zaman o tahtın gerçek varisi olan baş prenses mi oluyor? Anneciğim, şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Prenses Kyonghua, benim öz kız kardeşim mi? Onu ilk gördüğümden beri neden bu kadar yakın hissettiğime şaşmamalı, üstelik diğer prenseslere kıyasla babamıza çok daha fazla benziyor. Kraliçem, aklınızı mı yitirdiniz? Herkesin bildiği üzere, asıl prenses doğduğu zaman hayata gözlerini yummuştu. Bu kız nasıl kıdemli büyük prensesinin kızı olabilir? Çünkü o zamanlar benim böyle yapmam gerekiyordu. Ancak bu şekilde kızımın hayatını kurtarabilirdim. Prensesin doğumundan birkaç gün önce başkent
Tıpkı şimdiki gibi dayanaksız dedikodularla çalkalanıyordu. Söylenenlere göre doğada garip olaylar oluyormuş. Hendek üzerindeki köprünün çökmesi de uğursuzluğun işaretiymiş. Sonra söylentiler çığ gibi büyüdü. Yaşanan can kayıplarından, yağan kara kadar her şeyi çocuğun üstüne yıktılar. Onun lanetli olduğunu söylediler. Hatta birilerine rüşvet verip fala baktırdılar. Kahinleri saraya sokup kehanet uydurdular. Tek amaçları imparatorun bu bebeği cezalandırmasını sağlamaktı. Hatırlıyorum. O dönemde çok karışıklık çıkmıştı. Henüz kahin saraya bile gelmeden çocuğun artık olmadığı söylenmişti. Çocuğa bir şey olmadı. Herkese öldüğünü duyuran bendim. Onu saraydan gizlice çıkartıp büyütmesi için kıdemli büyük prensesye verdim. Beklediğim gibi oldu. Hyonghua gönderilir gönderilmez başkentteki dedikodular bıçak gibi kesildi. Onların niyetleri baştan sona hep aynıydı. Evladımın hayatına kastetmek. Bugün bile hala aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Yıllar önceki bu kumpası tekrar Hyonghua üzerinden yürütüyorlar. Doğum tarihleri bile uyuşmuyor. Hala ona iftira atmaya kalkıyorlar. Bu kadarı artık çok fazla. Efendim, Hyonghua sizin öz kızınız. Sizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Kendi evladınızın bedel ödemesini istiyorlar. Seni buna zorlamaya çalışıyorlar. Kendi evladına kıymana neden olacaklar. Tamam. Önce ayağa kalk. Madem Kyonghua'nın asıl kimliğini öğrendim, onların benim öz kızıma bedel ödetmelerine asla izin vermeyeceğim. Kyonghua, yanıma gel. Amca, Hala neden amca diyorsun? Bana baba demen gerekir. İlan ediyorum ki, bugünden itibaren ilçe prensesi Kyonghua'nın unvanı Prenses Hyonghua olarak değiştirilmiştir. Xuanyuan, Hyonghua nasıl bu kadar şanslı olabilir? Eskiden o ilçe prensesi tü, bense prensestim. Konumumla onu ezebiliyordum. Şimdi ise tepeme binmek üzere. Ne? Xuanyuan Xianghua büyük prenses miymiş? Statüsü Fei Feng'den bile mi yüksek? Böyle olacağını bilseydim bekleyip çatışmayı izlerdim. Sonunda kim galip gelirse evleneceğim kişi o olmalı. Baba, bence şu an asıl önemli olan şehirdeki salgın meselesini çözmektir. Gerçek Üstad Qing Feng'in yazdığı doğum bilgileri biraz hatalı olsa bile salgın gerçektir, ilahi ceza da öyle. Bu durum olan bitenin Xianghua ile ilgisi olmadığını kanıtlamaz. Haşmetlim, tüm bu söylediklerim göklerden gelen vahiylerdir. Asla yalan söylemiyorum. eğer gerçekten bir vahiy olsaydı, neden benim gerçek doğum tarihimi bile bilemedi? Eğer bana da vahiyler geldiğini söyleyip Prenses Fei Feng'in doğum bilgilerini yazsaydım, o zaman uğursuz olan o mu olacaktı? Bana iftira atmaya cüret etme. Gerçek Üstad Qing Feng'in mertebesi nedir? Senin haddin nedir? Yüce bir derviş mi yoksa basit bir düzenbaz mı olduğunu yakında anlayacağız. Ne demek istiyorsun? Efendim, sadık hizmetkarınız olarak tüm hastaları buraya getirdim. Tanrım, hepsi salgın hastalığa yakalanmış. Onları neden önümüze getirdiniz? Evet, genç efendi Jun. Yoksa buradaki herkese hastalık bulaştırmak mı niyetleri? Kimse paniklemesin. Size hastalık falan bulaşmayacak. Çünkü bu insanların yakalandığı şey salgın bir hastalık değil. Öyleyse sebebi ne? Eğer salgın değilse neden aniden bu kadar çok kişi hastalandı? Arz ederim majesteleri, bu kişiler zehirlenmiş kümes hayvanlarını yedikleri için yatağa düştüler. Dün bu kümes hayvanlarına panzehir verdim. Bugün hepsi sapasağlam oldular. Bu insanlara da panzehir verirsek hepsi çabucak iyileşecekler. Hayvanlar iyi bakılıyordu. Nasıl zehirlenebilirler? Gördüğüm kadarıyla birileri kargaşa çıkarmak, suçu ilçe prensesi Kyonghua'nın üzerine yıkmak ve ilçe prensesi Kyonghua'ya bedel ödetmek istiyor. Ama aralarında din adamları da yok mu? Bir din adamı asla et yemez. Doğal olarak kümes hayvanı tüketmiş olamaz. Peki neden?
O da hastalanıp yere yığıldı. Çünkü kuyu suyuna da zehir karıştırılmış. Tanrım, kuyu suyu zehirli mi? Bu çok gaddarca. Bunu kim yaptı? Mutlaka en ağır şekilde cezalandırılmalı. Panik yapmanıza gerek yok. Yeterli miktarda panzehir hazırladım. Hepinize dağıtılacak. Bu başarı ilçe prensesi Kyonghwa sayesindedir. Olacakları erkenden öngördü. Ve sorunun kaynağını vaktinde buldu. Çok güzel. İlçe prensesi Hyonghua bizim kurtarıcımız. Artık ona Prenses Hyonghua diye seslenmeliyiz. Size minnettarız prenses. Prenses binlerce yıl yaşasın. Bana ne oldu böyle? Burası neresi? Gerçekten de hepsi uyanmış. Genç efendi Jun, söylenenler doğruymuş. Hepsi zehirlenmişti ve panzehri içince iyileştiler. Haklısınız. Majesteleri. Bakın, bu bir salgın hastalık değilmiş. Çocuğumuz da bir uğursuzluk getirmedi. Bu Taoist rahibin tamamen uydurmaları bunlar. Benim Taoist rahip King Feng ile hiçbir tanışıklığım yok ama o beni kasten cezalandırmak için uğraştı. Bu işin arkasında mutlaka onu yönlendiren biri var. Majesteleri lütfen bu meseleyi iyice araştırın. Efendim ben masumum. İftiraya uğradım. Ne büyük bir cüret. Benim ilk doğan öz kızıma nasıl kıymaya çalışırsın? Askerler, sürükleyin şunu buradan. Sıkı bir sorguya çekin, arkasındaki kişiyi mutlaka konuşturun. Suikastçı var. Majestelerini koruyun. Majesteleri, bu rahip artık nefes almıyor. Efendimiz, anlaşılan o ki bu işin arkasındaki kişi şu an burada. Mesele açığa çıkınca onu susturmak için hemen harekete geçti. Benim huzurumda böyle bir cüret göstermek, resmen beni hiçe saymaktır. Askerler, devriyeleri artırın. Suikastçıyı ne pahasına olursa olsun bulun. Gidiyoruz. Sen de benimle saraya dönüyorsun. Peki efendim. Majesteleri, yıllar önce herkese kızımızın gittiğini söylerken aslında onu saraydan gizlice çıkardım. Ve büyütsün diye kıdemli büyük prensese teslim ettim. Kıdemli büyük prenses kendi kızını yeni kaybetmişti. Büyük bir keder içindeydi. Cenaze işlemlerini sessizce yapmıştı. Gerçeği sadece bir elin parmakları kadar insan biliyordu. Durumdan istifade ederek bu sırrı onunla birlikte saklamaya karar verdim. Demek her şey bu şekilde gerçekleşmiş. Efendim, bir ebeveynin evladına olan sevgisi, onun geleceğini her şeyden çok düşünmesini sağlar. Hyonghua Kraliçe Hazretlerinin kendi canından bir parçadır. Kraliçemizin bu acıya katlanıp Hyonghua'yı uzağa göndermesindeki tek amacı onun hayatını korumaktı. Lütfen kraliçemize karşı fazla sert olmayın. Pekala, ayağa kalkın. Bugün o insanların Hyonghua'yı nasıl köşeye sıkıştırdığını ve ona zarar vermek için nasıl can attıklarını gördükten sonra doğduğunda karşı karşıya olduğu tehlikeleri tahmin edebiliyorum. Kraliçenin davranışı anlaşılabilir bir durum, onu cezalandırmayacağım. Zaten şu anda Kyonghua'nın kendi kızım olduğunu öğrendiğim için öfkeden ziyade tarifsiz bir sevinç duyuyorum. Hyonghua, bundan sonra sarayda kalıp babana eşlik etmelisin. Babacığım, ben prenses hanesinde kalmak istiyorum. Bunca yıl kıdemli büyük prenses bana kendi öz evladıymışım gibi baktı. O benim annem. Zaten hep başkentte olacağım. Sizi ve annemi dilediğim zaman ziyaret edebilirim. Lütfen buna izin verin. Vefalı ve şükran duymayı bilen biri olman beni çok mutlu etti. Dediğin gibi olsun. Jun Mo-chen. Buyurun efendim. Prensesi koruma konusunda büyük bir sadakat gösterdin. Nasıl bir ödül istersen çekinmeden söyleyebilirsin. Size ve prensese hizmet edebilmek benim için onurdur. Ödül talep etmeye cüret edemem. Görüyorum ki evlilik çağına gelmişsin. Seni uygun biriyle evlendirelim. Kraliçem, aklında bir aday var mı? Efendim, benim zaten sevdiğim biri var. Başka biriyle evlenmeyi asla düşünmüyorum. Öyle mi? Kimmiş bu kişi? Onun konumu çok özel. Hizmetlerimi kullanarak onu bir şeye zorlamak istemem. Eğer mümkünse ona içtenlikle yaklaşmak niyetindeyim. Kabul edip etmemek tamamen onun özgür iradesidir. Xuan Yuan Hyonghua. Neden baş prenses oldu da beni geride bırakıp ezdin? Şu an İmparator babam ve annem
Onu her şeyden çok seviyorlar. Veliaht Prens bile onun öz ağabeyi oldu. Böyleyken onunla nasıl başa çıkabilirim? Fei Feng, lütfen biraz sakinleş. 4. abi, bana yardım etmelisin. Onun tarafından ezilmeyi asla istemiyorum. Eğer 4. abi sen Veliaht Prens, ardından yeni imparator olursan, o zaman hiçbir korkum kalmaz. Merak etme. 4. abi yanındayken haksızlığa uğramana izin vermez. Gün gelecek, senin en saygın baş prenses olmanı sağlayacağım. O vakit Xuan Yuan, Xionghua'nın hesabını senin adına sorup bedelini en ağır şekilde ödeteceğim. Fakat şu an Büyük Prenses Köşkü ve Doğu Sarayı arasındaki bağ hiç olmadığı kadar güçlendi. Eğer ittifak yaparlarsa 4. abi işin çok daha zorlaşacak. Büyük Prenses Köşkü'nü yanıma çekmek istememin asıl sebebi Xuan Yuan, Qionghua'nın ağabeyi, Markiz Wuan'ın elindeki askeri güçtür. Eğer o kardeşler ve Veliaht Prens arasındaki bağ koparılamaz düzeydeyse o askeri gücü zorla ele geçiririm. 4. abi bir çare buldun mu yani? Markiz Wuan artık yok olduğunda köşkün yönetimi el değiştirmek zorunda kalacak. O an geldiğinde de askeri yetki doğal olarak devredilecektir. Kız kardeşim, şükürler olsun döndün. Saraya gittikten sonra majestelerinin seni orada tutacağını ve prenses köşküne dönmene izin vermeyeceğini düşünüp çok endişelenmiştim. İçiniz rahat olsun. 2. abi biyolojik ailem kim olursa olsun sen daima benim ağabeyim kalacaksın. 2. amca, sen babamla sınır boyunda değil miydin? Neden aniden geri döndün? Majestelerine iletilmesi gereken gizli bir mektup var. Başkasına emanet etmeye cesaret edemedim. Bu yüzden kendim getirmek istedim. Xiongghua, prenses olduğun için seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. 2. amca babam haksız yere vatan hainliğiyle suçlandığında ve hapse atıldığında 2. amca onun emrindeyken başına hiçbir şey gelmedi. Hatta yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. 2. abinin elindeki ordu gücünü muhtemelen en başından beri 4. prens ile işbirliği yapıyordu. Bu arada Xiongghua, yarın büyük babamın mezarını ziyaret etmeyi planlıyorum. 2. amca söyledi. Büyük babam dün gece rüyasına girmiş, beni görmek istediğini ve ev yapımı kızarmış tavuk özlediğini söylemiş. Giderken mutlaka yanımda götüreceğim. 2. abi bir dakika benimle gel. Seninle konuşmam gereken bir şey var. İkinci abi, 2. amcaya karşı dikkatli olmalısın. Onun sözlerine güvenilmez. Xiongghua, ne diyorsun sen? 2. amca benim en saygı duyduğum büyüğüm. Ona karşı nasıl tetikte olabilirim? Bize, kardeşlere ne kadar iyi davrandığını en iyi sen biliyorsun, değil mi? Defalarca rüyamda gördüm, sana ve babama zarar veriyordu. Bu belki de yukarıdakilerin beni uyarma şeklidir. Üstelik babam Dük Sengu, sen de orduları yöneten büyük bir generalsin. Büyükhane ailesi olarak biz seferber edebileceğimiz 220 binden fazla askere sahibiz. Asla boş bulunmamalısın. Sen kendin söyledin. Bunun sadece bir rüya olduğunu. Gerçekmiş gibi davranamayız değil mi? O bizim öz amcamız. Başkalarından şüphelenebilirim ama ondan asla şüphe duymamalıyım. Servet ve mülk insanın kalbini çeler, güç ise insanın yolunu kaybettirir. Başkentte unvan uğruna birbirine düşen kardeşler hiç de az değil. Bırakın unvanı, aile mülkü yüzünden sırtını dönenler daha da fazla. Üstelik 2. amcamız aniden başkente döndü ve seni büyük babamızın mezarına ziyarete çağırdı. Bu belki de onun hazırladığı bir tuzaktır. Yeter artık, Xiongghua. Görünüşe göre son zamanlardaki yoğunluktan dolayı çok yoruldun ve kuruntu yapmaya başladın. Hadi iyice dinlen. Hanımım. Geçmiş hayatımda abim attan düşüp bacağını kırmıştı. Elindeki askeri güç de 2. amcama devredilmişti. Eğer o ve 4. prens işbirliği yapıyorsa bu ordu gücü ileride prenses malikanesi cezalandırmak için bir silah olacak. 2. abimin başına bir şey gelmesine izin veremem. Çüner, benimle Jun malikanesi mekanına geliyorsun. Pekala. İlçe prensesi, bana bir şeyler anlatmak istediğini duydum. Evet genç efendi Jun, senden yine yardım istemeye geldim. Tamam, kabul ediyorum. Ama ne olduğunu henüz söylemedim bile. Nasıl hemen kabul edebiliyorsun? Seni satacağımı söylesem bile yine de kabul eder misin? Sen ne istersen yaparım
Beni satacak olsan dahi bundan mutluluk duyarım. Deli şey. Aslında seni buraya çağırma sebebim ikinci abimi korumanda yardımını istemekti. Yarın büyük babamın mezarını ziyarete gidecek fakat rüyamda başına bir iş geleceğini gördüm. İçim hiç rahat değil. Dikkat çekip şüphe uyandırmamak için konaktaki korumaları kullanmak istemiyorum. Bu yüzden senden yardım istiyorum. Merak etme, gizlice gidip onu her tehlikeden koruyacağım. Eğer mümkünse ben de gelmek istiyorum. Fakat tehlikeli olabilir, başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ama yanımda sen varsın ya. Bana bir şey olmasına izin vermeyeceğine inanıyorum. Pekala, seni de götüreceğim. Kyonghua neden birden ikinci amcaya bu kadar büyük bir düşmanlık besliyor? Başka bir gün onunla oturup düzgünce konuşmam gerekecek. Aile huzurumuzun bozulmasına izin veremem. Hatırladığım kadarıyla burası büyük babamın mezarına giden yol değil. Beni nereye götürüyorsun? Merak etmeyin genç efendi Er. Sizi mezarlığa mutlaka ulaştıracağım. Burası kısa bir yol, varmak üzereyiz. Üstelik ikinci amca bu sefer başkente aniden döndü. Senin de onunla beraber büyük babanın mezarına gitmeni istedi. Bu muhtemelen onun kurduğu bir tuzak. Dur. Eski yoldan git. Sana durmanı söyledim. Siz de kimsiniz? Tabii ki senin işini bitirecek kişileriz. Onun cezasını kesin. Hadi dönüp efendiye haber verelim. İkinci abi. İkinci abi. Kyonghua, genç efendi Jun, siz buraya nasıl geldiniz? Senin için endişelendim. Bu yüzden seni koruması için Jun Mochen'i gönderdim. Tam da tahmin ettiğim gibi mezar ziyareti yolunda bir pusu kurulmuş. Bu adamların hepsi evdeki hizmetçiler. Neden böyle bir şey yaptılar? Sana söylemiştim, ikinci amcan iyi biri değil, ona güvenemezsin. Kendi öz yeğenine bedel ödetmeye çalışıyor demek. Onunla yüzleşip hesap soracağım. Bir dakika bekle. İkinci abi, şu andan itibaren artık ortaya çıkmamalısın. Bu ne demek oluyor? İkinci amcanın seni hedef almasının sebebi elindeki askeri güç. Bu tehlikeden kurtuldun ama eğer yine gidip onunla yüzleşirsen hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Üstelik şu an onu suçlayacak yeterli kanıtımız yok. Eminim bir dahaki sefere başın daha büyük bir belaya girecektir. Yani hiçbir şey yapmadan öylece durup devam etmesine mi izin vereceğiz? Neden oyunu kendi lehine çevirip onun şöyle düşünmesini sağlamıyoruz? Suikastçıların görevini tamamladığını, yani senin artık hayatta olmadığını düşünsün. Ancak bu şekilde gerçek yüzü ortaya çıkacaktır. Arkadaki asıl büyük isim o zaman tuzağa düşer. Yani şunu mu demek istiyorsun? İkinci amcamın arkasında başka birileri mi var? Arkasındaki efendisinin 4. prens olduğundan şüpheleniyorum. 4. prens mi? Gerçekten de sınıra gizli korumalar göndermişti. Babanız Dük Zenguo onunla hiçbir kirli işe bulaşmaz. Bu durumda onunla asıl bağlantısı olan Wu ailesinin ikinci amcası olmalı. Bunu nereden biliyorsun? Tesadüfen öğrendim. Jun Mochen aslında o meşhur Bay Xiao Köşkü loncasının lideridir. Bu dünyadaki hangi sır Bay Xiao Köşkü'den gizli kalabilir ki? Ben zaten Markiz Wu'nun boyunda, posunda bir suçlu bulup yüzünü tanınmaz hale getirdim. Onu kandırmaya yetecektir. Pekala. Madem öyle, bir kereliğine yok olmuş gibi davranacağım. Bakalım neyin peşindeymiş. Generalim, gidip araştırdık, arabacı ve gönderilen adamların hepsi gitmiş. Ne? Peki ya Markiz Wu'nun? Kan izlerine rastladık. İzler uçurumun kenarına kadar uzanıyordu. Biz de uçurumun dibini aradık. Orada parçalanmış bir at arabası ve bir erkek cesedi bulduk. Cesedin yüzü tanınmaz haldeydi. Boyuna ve posuna bakılırsa Markiz Wu'na çok benziyordu. Güzel. Kesin odur. Ne kadar kahraman olursa olsun tek başına gönderdiğim ustalarla asla başa çıkamazdı. Markiz Wu'nun sonu geldi. Markiz Wu'nun ikinci amcayın acımasız olduğunu düşünme. Eğer birini suçlayacaksan kız kardeşini suçla. Aynı zamanda veliaht, prensin de öz kardeşi. Varlığınızın 4. prensinin yoluna
Taş koymasına kim izin verdi? Büyük yenge hala burada keyifle çayını içiyor. İkinci erkek kardeş. Bu da ne demek oluyor? Neler oluyor? Size bir ölüm haberi getirdim. Büyük yenge. Kimin ölüm haberi? Yeğenim Markiz Wuan, atalarımızı anmaya giderken dağ eşkıyaları tarafından saldırıya uğramış ve uçurumdan düşüp gitmiş. İmkanı yok. İkinci abi sadece büyük babasının mezarına gidiyordu. Yoluna nasıl haydutlar çıkabilir? İkinci amca, bir yanlışın olmasın. Yanlış olması imkansız. Herkes buraya baksın, yeğenimin naaşını hemen içeri getirin. Cesedin yüzü bile belli olmuyor. Bunun benim oğlum olduğuna asla inanmam. Büyük yenge, ben de yeğenimin başına böyle bir şeyin geldiğine inanamıyorum. Fakat uçurumun dibindeki eşyalar, onların yeğenime ait olduğu kesinleşti. Üstündeki elbiseler de öyle. Yeğenim, o artık yok. Büyük yenge. Şu an çok üzgün olduğunuzu biliyorum, ancak olan oldu artık. Lütfen başınız sağ olsun. Büyük yenge. Hemen Kahya'ya haber vereceğim. Yeğenimin cenaze töreni hazırlıklarına başlasın. Durun bir dakika. İkinci amca, diyorum ki önce kimlik tespiti yapılsa da sonra haber verilse, ya ikinci abi hala yaşıyorsa o zaman bu büyük bir hata olmaz mı? Doğru. Cenaze hazırlığı falan yapılmasın. Oğlum dev bir orduyu yönetiyor. Onun konumu çok kritik. Eğer onun gittiği duyulursa askerler arasında kargaşa çıkar. Hayır. Bunu gizli tutmak en iyisi. Giden geri gelmez. Neden kendimizi kandıralım? Büyük yenge, yeğenimin o ordusuna ait mührün nerede olduğunu biliyor musunuz? Mührü bana verin. Onun ordusunun kontrolünü ben bizzat sağlarım. Tahmin ettiğim gibi. İkinci abinin artık olmadığını öğrenir öğrenmez. Maskesi düştü. Gücü ele geçirmek için sabırsızlanıyor. Mührün nerede olduğunu bilmiyorum. Öyleyse kendim arayıp bulacağım. Elbet bir yerde karşıma çıkar. Büyük yenge, Chionghua, sabrınız bol olsun. Ah benim canım oğlum. Xianghua. Başta bana gelip ikinci amcanın kötü niyetli olduğunu söylediğinde sana inanmamıştım. Bugünkü tavrından sonra görüyorum ki o açıkça ikinci abinin yok olmasını bekliyormuş. Anne, lütfen endişelenmeyin. Sahte bir ordu mührü hazırlatıp oraya koydurttum bile. Mührü ikinci abinin çalışma odasında bulduğunda gerçek olmadığını anlamayacak. Ağları ördük. Şimdi yılanın delikten çıkmasını bekliyoruz. Generalim, bu nesneyi az önce Markiz Wuan'ın çalışma odasındaki gizli bölmeden, yani ordu mührünü çıkardık. Harika. Bu mühür elimdeyken, artık Markiz Wuan'ın emrindeki 100.000 askeri ben yöneteceğim. 4. Prens'e haber verin, mührü ele geçirdiğimi söyleyin. Artık sarayda harekete geçme vakti. Emredersiniz. Dördüncü abi. Bu mektupta ne yazıyor? Markiz Wuan artık yok. Elindeki askeri güç artık bizim oldu. Harika. Markiz Wuan'ın gidişiyle Xuan Yuan Xionghua'nın nüfuzu yarı yarıya azalmış oldu. Artık tahta çıkmanı engelleyeceğinden endişe etmene gerek yok. Babama her gün içtiği sakinleştirici çayının içine yavaş etkili bir zehir koydurttum. Her fincandaki miktar o kadar az ki gümüş iğne bile bunu tespit edemez. Fakat zaman geçtikçe vücudu yavaş yavaş çökecek. O zaman geldiğinde imparatorluk tahtı tamamen benim olacak. Xiongkhua huzurunuza çıktı baba. Kalkabilirsin. Yanıma gel. Xiongkhua, duyduğuma göre 2. ağabey atalarını ziyarete giderken yolda eşkıyalar tarafından bedel ödetilerek susturulmuş. Bu anlatılanlar doğru mu? Bunu kimden duydunuz? Komutanlar arasında bir söylenti yayılmış, ancak Büyük Prenses konutunda herhangi bir yas töreni düzenlenmedi. Durumda bir tuhaflık sezdiğim için doğruyu öğrenmek adına seni saraya çağırdım. Baba, müsaade ederseniz herkesi dışarı çıkartabilir misiniz? Tamam, şimdi anlatabilirsin. İkinci abi eşkıyaların saldırısına değil, suikastçıların pususuna düştü. Onun canına kastetmek istediler.
Benim yeğenime zarar vermeye kim cüret edebilir? Eğer ikinci abi ortadan kalkarsa komutasındaki askeri güç başkasının eline geçer. Bundan en çok kim faydalanıyorsa asıl şüpheli odur. Askeri güç mü? Ama şu anda ordunun yönetimi senin amcanın kontrolünde değil mi? Amcamın ısrarları olmasaydı ikinci abi bu ani ziyarete çıkmazdı. Yani bunu yapanın amcan mı olduğunu söylüyorsun? Majesteleri, tıp dairesi sakinleştirici çay getirdi. Soğumadan içmeniz gerekir. İçeri getir. Emredersiniz. Sakinleştirici çay. Geçmiş hayatımda amcam aslında çok sağlıklıydı. Ama aniden kötü bir hastalığa yakalanıp aramızdan ayrıldı. Bunda mutlaka bir bit yeniği var. Baba, bu ilacı müsaade et sana ben içireyim. Pekala. Bu ilacın kokusu o kadar tanıdık ki. Şu ilacı iç. Bu bir sakinleştirici çay. Sağlığına iyi gelecek. Ama son zamanlarda vücudum her geçen gün daha da yoruluyor gibi. Kes sesini ve çabuk iç. Sana zarar verecek halim yok ya. O zamanlar sırf bana verdiği o ilacı uzun süre kullandığım için vücudum günden güne çökmüş, adeta bir işe yaramaz olmuştum. Şimdi aynı sinsi planı babamın üzerinde deniyorlar. Görünüşe göre beklediğim gibi 4. prens şimdiden harekete geçmek için can atıyor. Chionghua, bana ilacı içirmeyecek miydin? Neden öyle kala kaldın? Baba, bu ilacı içemezsin. Bunu saray hekimi dünden beri benim için özenle hazırladı. Bunu içtiğimde çok daha huzurlu uyuyorum. İçinde birçok faydalı bitki var. Neden içmeyeyim? Baba, bu ilacın içinde zehir var. Sen ne dedin? Bu bitkisel ilaç, o zehirli. Ne dedin sen? Chionghua, yanılıyor olabilir misin? Az önce sen de gördün. Gümüş iğneyi ilacın içine soktuğumuzda gümüşün rengi hiç değişmedi. Eğer içinde zehir olsaydı fark edilmez miydi sanıyorsun? Baba, bu gümüş iğne her şeyi çözmez. Zehir miktarı azsa onu asla tespit edemez. Fakat zaman geçtikçe vücudun bitkin düşmesine neden olur ve iş işten geçtikten sonra durumu kurtaramayız. Peki o zaman bu ilaçta bir sorun olduğundan nasıl bu kadar eminsin? Bu ilacın kokusu bana çok tanıdık geldi. Daha önce biri beni zehirlemeye çalışmıştı. Aynen böyle kokuyordu. Neredeyse sonum geliyordu. Ne? Öyleyse senin sağlığın şu an nasıl? Baba lütfen endişelenme, şu an gayet iyiyim. Fakat birileri cüret edip size zarar vermeye çalışıyorsa bunun arkasında büyük bir hırs vardır ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar. Hemen imparatorluk hekimini çağırtıp her şeyi itiraf etmesini isteyeceğim. Bir saniye dur baba. O hekim böylesine büyük bir ihanete kalkıştığına göre belli ki artık kendi canını hiçe saymış, bir suçluya dönüşmüş. Eğer onu hemen sıkıştırırsak her şeyi bitirmek için canına kıyabilir. Öyle bir durumda da tüm ipuçlarımızı kaybederiz. Sence bu durumda nasıl hareket etmeliyiz? Bence ikinci abimin başına gelenler ordu gücünün başkalarına geçmesi ve sizin zehirlenme girişiminiz hepsi aynı kişinin işi. Asıl amacı ordu kontrolünü ele geçirip tahtı gasp etmek. Chionghua, seni her zaman herkesten çok sevdim. Ama bu söylediklerin için bir kanıtın yoksa sarayda büyük bir kaosa ve kardeş kavgasına yol açar. Bunlar şakaya gelmez. Chionghua olarak haddimi aşarak yalvarıyorum baba. Benimle küçük bir oyun oyna. Eğer karşı tarafın yemi yutmasını sağlarsak arka plandaki o tüm kötü niyetli kişiler tek tek ortaya çıkacaktır. Benden tam olarak ne yapmamı istiyorsun? İmparator babamızın bizi böyle aniden huzura neden çağırdığını merak ediyorum. Son zamanlarda
Vücudumun artık eskisi gibi olmadığını hissediyorum. Düşündüm ki yakın bir zamanda tahtı Veliaht Prens'e devredeceğim. Ardından da İmparatoriçe ve diğer cariyeleri alıp başka bir sarayda inzivaya çekileceğim. Ne? İmparator babam, olamaz. Hala en verimli çağınızdasınız. Henüz yolun sonuna gelmediniz. Öylece hemen tahttan nasıl feragat edersiniz? Evet, Haşmetlim. Veliaht Prens henüz çok genç. Size günlük işlerde yardımcı olması şimdilik daha makul bir fikir. Tahtı doğrudan ona bırakıp tüm imparatorluğu devretmek onun için büyük bir yük olmaz mı? Veliaht Prens, sen kendin ne düşünüyorsun bu konuda? Haklısınız İmparator babam. Eğer yorgun hissediyorsanız resmi belgeleri sizin yerinize inceleyebilir, meselelerle ben ilgilenebilirim. Ancak tahttan feragat etme konusunu şimdilik rafa kaldırsanız iyi olur. Hala gençsiniz, acele etmenize gerek yok. Haşmetlim, bendeniz de bunun uygun olmadığını düşünüyorum. 20 yılı aşkın süredir bu tahttayım. Halkın huzur ve barış içinde olduğunu, karınlarının tok olduğunu görmek beni çok memnun ediyor. Artık Veliaht Prens bütün nazırların sevgisini kazandı, nerede ne yapacağını da iyi biliyor. İmparatoriçe, benim içim rahatken senin neden huzurun kaçtı? İmparator babam nasıl olur da bu kadar erken tahtı Veliaht Prens'e devreder? Ona verdiğim o ilacın henüz tam etkisi başlamadı bile. Bütün planlarım mahvolacak. Resmen adam kayırıyor. Haşmetlim, lütfen tekrar bir düşünün. Yeter. Bu benim enlemesine, boylamasına düşünüp verdiğim karardır. Kabul etseniz de etmeseniz de kararım kesin. İmparatorluk Astronomi Bürosu'ten öğrendiğime göre 3 gün sonrası en hayırlı gün. O zaman geldiğinde sarayda büyük bir tahta çıkma töreni düzenleyip buna tüm meclisin tanıklık etmesini sağlayacağım. Veliaht Prens, şimdi gidip hazırlıklarına başla. Emredersiniz. 4. Prens, babamın bu kadar çabuk feragat edeceğini hiç tahmin etmemişti. Görünen o ki yakında sabrı iyice taşacak. Ne? Babam imparatorluk makamını Veliaht Prens'e bırakacakmış. Bu nasıl bu kadar ani olabilir? Ben de bilmiyorum. Aslında planım 1-2 yıl daha geçtikten sonra harekete geçmekti. Böylece General Wu, Markiz Wu'nun ordusunda daha çok itibar kazanabilirdi. Babamın vücudundaki zehir de iyice derinlere işleyecekti. Ta ki artık bir çaresi kalmayana dek. Ama şimdi tüm plan alt üst oldu. Eğer Veliaht Prens tahta çıkarsa, Xuan Yuan Xianghua o zaman baş prenses olmaz mı? Onu bu kadar gücendirdim. Üstelik nişanlısını da elinden aldım. Peşimi asla bırakmayacaktır. Abi, beni kurtarman lazım. Bunca yıl haremde imparatoriçeye az baş kaldırmadım. Görünürde çok bağışlayıcı biri ama gizliden gizliye belki de çoktan işimi bitirmek istiyordur. Eğer onun oğlu tahta geçerse üçümüzün de sonu iyi olmayacak. Babamın bu hamlesi her ne kadar planımızı bozmuş olsa da General Wu cephesinde askeri mühür zaten elimize geçti. Babamın sağlığının daha erken bozulmasını sağlar ve suçu da Veliaht Prens'in üzerine atarsak asla o tahta oturamaz. Yani demek istediğin dozu mu artıracağız? Cariye anne, babam geçenlerde kendini iyi hissetmediğini söylememiş miydi? Siz de asil bir eş olarak elbette yanı başında ona hizmet etmelisiniz. Cariyeniz, eğer beni kararımdan geri döndürmek için geldiysen boşuna uğraşma. Onun aklında fikrinde daima imparatoriçe ve veliaht prens var. Benimle 4. prensin hiç mi kıymeti yok? İşte bu yüzden bedelini ödemesi gerek. Majesteleri yanlış anladınız. Ben sadece ilacınızı getirdim. Bugün siz kendinizi iyi hissetmediğinizi söyleyince majesteleri yüreğim parçalandı. Hemen Chen ailesiye yüklü miktarda para hazırlattım. Her yerde nadir parçalar arattım. Hatta imparatorluk hekimlerine danışıp bir tarif aldım. Bu ilacın size gerçekten iyi geleceğinden emin olduktan sonra size getirmeye karar verdim. Çok düşüncelisin. Majesteleri lütfen soğutmadan için
Bu ilaç enerjinizi toplayıp kanınızı canlandıracak. Hepsini içerseniz yorgunluğunuzdan eser kalmayacak. Gümüş iğneyi getireyim. Ah, zahmet etmeyin hiç. İlacı sizin için önce ben deneyeceğim. Lütfen bana güvenin. Şimdilik izninizle çekiliyorum. Cariye anne, babam ilacı içti mi? Kendi ellerimle tadına baktım. Haliyle hiç şüphelenmedi. Hepsini bitirdi. Güzel o halde. Bir dakika Cariye anne. Sen de içtiğini söyledin ama o kasedeki maddenin dozunu iyice artırmıştık. Önemli değil. Zaten sadece bir yudum aldım, bana bir şey olmaz. Fakat o üst üste günlerce o zehirden içince bakalım buna dayanabilecek mi? O artık olmadığında 4. abin tahtı ele geçirebilecek. Majesteleri bu mendil. Bu asil cariyesi Chen'nin az önce bana içirdiği ilaç. Hemen bunu tabipçiye götür. İçinde neler olduğunu bulsun. Tabipçi bana sadıktır, ona güvenim tam. Emredersiniz. Majesteleri meseleyi araştırdık. Tabipçiğin dediğine göre ilacın içinde büyük miktarda ceset otu varmış. Bu, Miao Jiang'in gizli bir zehri. Fazla miktarda alınması, iç organların çürümesine ve kişinin ansızın gitmesine sebep olur. Öyle ki gümüş iğne bile onu tespit edemez. Peki, tabipçi bunu nasıl doğruladı? Tabipçi bir mendili suya batırdıktan sonra depoda yakalanan farelere içilmiş. Fareler suyu içtikten sonra oracıkta artık yoklar. Asil kariyesi Chen nasıl cüret eder? Majesteleri, kanıtlar kesinleştiğine göre asil kariyesi Chen'i yakalayıp cezalandırmamızı emreder misiniz? Şimdilik paniğe yol açmayalım. Tahttan feragat töreni yaklaşıyor. Bakalım başka neler? Yapmaya cüret edecekler, ne tür hainliklere kalkışacaklar görelim. İmparator majesteleri teşrif ediyor. İmparatoriçe hazretleri teşrif ediyor. Veliaht prens hazretleri teşrif ediyor. Tahttan feragat töreni resmen başlamıştır. Ulu atalarımızın huzurunda. Ben, Xuan Yuan Chengrui. Bugün tahtımı Veliaht Prens Xuan Yuan Ruxi'ye devrediyorum. Bundan böyle Xuan Yuan Ruxi, hanedanımızın 13. imparatorudur. Dilerim evladım, Dağın topraklarını koruyup Dağın hanedanının daha müreffeh olmasını sağlar ve halkın huzur içinde yaşamasını gözetir. Tüm gayretimle çalışıp Dağın topraklarını muhafaza edeceğim, Dağın krallığını zenginleştirip halkımızın refahını sağlayarak siz babamın güvenini boşa çıkarmayacağım. Bu feragat töreninin sadece bir gösteriş olacağını söylememiş miydin? Asıl eğlence şimdi başlıyor. Dağın artık sana emanet. Pederşahım. Baba, neyin var? Neden aniden kan kustun? Olamaz, majesteleri bayıldı. Kimse yok mu? Çabuk saray hekimini çağırın. Başhekim bey, majestelerinin nesi var? Söylüyorum asil hanımefendi, majesteleri zehirlenmiş. Nabzına bakılırsa, majestelerinin vücudundaki zehir artık tüm organlarına yayılmış. İyileşmesi artık imkansız. Bu nasıl olur? Kim bu kadar cüretkar davranıp imparatoru zehirlemeye kalkar? Şimdi hatırladım. Kısa bir süre önce Veliaht Prens adamlarına talimat verip depoya bir sürü ilaç göndermişti. Majesteleri Veliaht Prens'e karşı asla şüphe duymazdı. Kesinlikle senin gönderdiklerini yedikten sonra bu hale geldi. Veliaht Prens, böyle bir ihaneti nasıl yapabilirsin? Babam normalde gayet sağlıklıydı. Ancak son zamanlarda sürekli kendini halsiz hissettiğini söylüyordu. Meğer tahtı ele geçirmek için ona sen zarar vermişsin. 4. prens, saçmalamayı kes artık.
Veliaht Prens zaten Veliaht Prens. Majesteleri ona her zaman güvendi ve tahtı ona bırakmak niyetindeydi. Taht için neden kendi babasına zarar versin ki? Söylediklerin tamamen asılsız iftiralar. Geçen günleri hatırlıyorum. Babamın Veliaht Prens'e karşı tavrı çok soğuktu. Üstelik babam Veliaht Prens'i defalarca azarlamıştı. O zamanlar Veliaht Prens çok mutsuzdu ve ona karşı gelmişti. Babamın Veliaht Prens'i olan tavrı nasıl bir anda değişebilir? Besbelli ki babamı çoktan zehirleyip onu tahtı bırakmaya zorlamış. İmparator en verimli çağındayken tüm imparatorluğu böylece devretmesi hepimize çok inanılmaz gelmişti. Eğer bu karar baskı ve tehdit altında verilmişse şimdi her şey mantıklı geliyor. Efendiler, onun yalanlarına inanmayın. Böyle bir şey yapmadım ve babama asla zarar vermem. Beyefendiler, tarih boyunca imparator olmak varken kim emekli bir hükümdar olmayı seçer ki? Eğer siz olsaydınız, bu sarsılmaz ve mutlak güçten vazgeçer miydiniz? Prenses Fei Feng haklı. Bence Veliaht Prens sinsi planlar kuruyor ve tahtı ele geçirmeye çalışıyor. İmparatoru zehirlemeye cüret edip onu tahttan çekilmeye zorladı. Bu yaptığı tam bir haysiyetsizlik, göklerin adaletine sığmaz. Bizim hanedanımız her zaman şefkat ve sadakatle yönetilmiştir. Eğer Veliaht Prens erdemden yoksunsa ve kendi babasına zarar veriyorsa, hükümdar olmayı hak etmiyordur. Asla böyle adaletsiz, vefasız ve babasına ihanet eden birine destek olmayız. Sizler en ufak dedikoduya inanıp hemen Veliaht Prens'i karalıyorsunuz. Prensin dürüstlüğünü herkes bilir. Asıl tahta hakkı olmayan ve haddini bilmeyen kişiler tahta göz dikmiş ve gizlice darbe planlıyor. Asir Kariyesi Chen, duydum ki son zamanlarda sıkça imparatorun odasına gidiyormuşsun. Yoksa babamı zehirleyip suçu Veliaht Prens'e atmaya mı çalışıyorsun? Bu da ihtimal dahilinde. Acaba gerçekten Veliaht Prens'e iftira mı atıyorlar? Bunu bilemiyorum. Askerler gidip Veliaht Prens'i ve İmparatoriçe'yi yakalayın. İşin aslı nedir? Babam uyandığı zaman belli olacak. 4. Prens. Sen çok fazla ileri gidiyorsun. Ortada hiçbir kanıt yokken nasıl olur da beni ve Veliaht Prens'i suçlarsın? Eğer ağabeyim ve annem babamın zehirlenmesi olayını açıklayamazsa, o zaman bir oğul olarak üzerime düşeni yapıp hükümdarımı koruyacak ve hainleri temizleyip düzeni sağlayacağım. Sizce bu adaleti mi aramak? Bu resmen bir isyandır. Madem abim kendini açıklayamıyor, o halde nazik olmayacağım. Yakalayın onları. Her kim engel olmaya çalışırsa hemen işini bitirin. 4. Prens, saraydaki muhafız birliği nasıl oldu da senin tarafına geçti? Böyle bakınca asıl şüpheli açıkça sensin. Tek bir kelime daha edersen seni yamamın yanına gönderirim. 4. Prens saray muhafızlarını kontrol etmen, tahtı zorla ele geçirip sorunsuzca tahta çıkman için yeterli mi sanıyorsun? 4. ağabeyimin elinde sadece muhafızların olduğunu kim söyledi? Sana şunu da söyleyeyim. 2. ağabeyin artık olmadığında onun emrindeki tüm askerler 4. ağabeyimin hizmetine girdi. Xuan Yuan, Kyonghua, yolun sonuna geldin. 2. ağabeyimin askeri yetkileri 2. amcaya devredilmemiş miydi? Sana inanmıyorum. 2. amca bana asla ihanet etmez. İşte bu yüzden çok aptalsın. Dostun kim? Düşmanın kim ayırt edemiyorsun? General Wu, dışarı çık. İkinci amca, demek gerçekten taraf değiştirdin. Yani 2. abim senin yüzünden gitti. Akıllı kişi kimin tarafında olacağını bilir. Eğer Veliaht Prens tahta çıksaydı, ister baban ister ağabeyin olsun, hepsi benden üstün olacaktı. Halbuki benim yeteneğim onlardan bir gıdım eksik değildi. Sırf büyük evlat değilim diye başkalarının ağzının içine mi bakmalıydım? Bu bana hiç adil değil. Tahmin ettiğim gibi. Sen de aynı 4. prens gibisin. Birbirinizin aynısısınız. İkiniz de gözü dönmüş kişilersiniz. Taht uğruna en yakınlarınıza zarar verdiniz. General, boş konuşmayı bırakın. Hemen hepsinin işini bitirin. Böylece 4. abim imparatorluk tahtına geçebilir. O zaman ilçe prensesi Xionghua diye bir şey kalmayacak. Sadece ben olacağım. Prenses Fei Feng. Veliaht Prens, eğer şimdi teslim olursan, önündeki bu insanların hayatı bağışlanacak. Eğer hala bu inatta direnirsen, o zaman önündeki herkes
seninle birlikte yok olup gidecek. General Wu, sen de mi bu kötülüğe ortak olup 4. Prens'in isyanına yardım ediyorsun? Eğer İmparator babam uyanırsa seni kesinlikle cezalandıracaktır. Ona verilen zehir Miaojiang denilen nadir bir türdür ve hiçbir çaresi yoktur. Bu geçen süre zarfında o kadar çok zehir tüketti ki hala hayatta kalabileceğini mi sanıyorsun? Demek öyle. Asil gariyesi Chen, nihayet zehri senin verdiğini itiraf ettin. Öyle olsa ne yazar? Kazanan haklı çıkar. Biz kazandığımız sürece tarihin nasıl yazılacağına biz karar veririz. O çok sevdiğin veliaht ağabeyin ve imparatoriçe annen, işte asıl suçlular onlar olarak anılacak ve isimleri sonsuza dek lekelenecek. Majesteleri. Baba, Majesteleri mi? Nasıl oldu da aniden uyandınız? Ne o? Şimdi korkmaya mı başladın? Beni zehirlerken hiç tereddüt etmemiştin. Majesteleri gerçekleri öğrenmiş olsanız bile ne değişecek? Şu an bu sarayın içi de dışı da tamamen bizim adamlarımızla dolu. Siz her zaman imparatoriçeyi ve veliaht prensi el üstünde tutmadınız mı? O halde dileğinizi gerçekleştiriyorum. Üçünüz de ailece sonsuzluğa beraber gidin. Asil kariyesi Chen, nasıl böyle birine dönüştün? Ve sen de, 4. oğlum, veliaht olmasan bile sana her zaman iyi davrandım. Sadece taht uğruna, kardeşine düşman olacağını ve babanın canına kastedebileceğini hiç düşünmemiştim. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Nedenmiş o? Neden sadece imparatoriçenin oğlu tahta geçebiliyor? Baba, ben de senin oğlunum. Senin gözün sadece veliahtı görüyor. Beni hiçbir zaman görmedin. Tüm bunları sen beni zorladığın için yaptım. Hayırsız evlat. Sen hem büyüklere saygısızlık ediyorsun hem de büyük bir suç işliyorsun. Bir de gelmiş beni sorgulamaya mı cüret ediyorsun? Bu boş onaylamalara zaten ihtiyacım yok. Tahtı ele geçirdiğimde tüm dünya benim olacak. Sizler ise benim karşımda diz çökeceksiniz. Xuan Yuan Xianghua, neye gülüyorsun? Sizin bu cehaletinize ve aptallığınıza gülüyorum. İmparatora verdiğiniz zehri onun gerçekten içtiğini mi sanıyorsunuz? Ne demek istiyorsun? Kendi gözlerimle içtiğini gördüm. Yalan mı söyleyeceğim? İmparatoru önceden uyarmıştım. İkinizin de kötü niyetli olduğunu söyledim. Sizden gelen zehri içeceğini mi sandınız? Babamı zehirleyeceğimizi tahmin mi etmiştin? Evet, aynen öyle. Başka neyi tahmin ettin? Şunu da tahmin ettim. Bugünkü devir teslim töreninde saray darbesi yapıp ihanete kalkışacaktınız. Bakın, dediğim her şey doğru çıktı, değil mi? İmkansız. Beni kandırıyorsun. 4. abi sadece zaman kazanmaya çalışıyor, son çırpınışlarını sergiliyor. Eğer önceden hazırlık yapsaydı, şu an bu zavallı halde mi olurdu? O artık avucumuzun içinde, kaderi bizim elimizde. Bu sarayın içi ve dışındaki tüm askerlerin sizden olduğunu mu sanıyorsunuz? Ağabeyinin altındaki askerler artık benim her sözümü dinliyor. Saldırmalarını emredersem hemen harekete geçerler. Yıllardır ağabeyimin yanında olan askerlerin onun yerine sizin gibi taht hırsızlarını dinleyeceğini mi düşünüyorsun? Ağabeyin artık yok. Elbette beni dinleyecekler. Onun artık olmadığını da kim söyledi? 2. amca, görüyor musun bak, hala hayattayım. Markiz Wuan, hala hayatta mısın? Bu nasıl olur? Kendi gözlerimle senin bedensiz kaldığını gördüm. Nasıl hala yaşıyor olabilirsin? Gördüğün şey, önceden hazırladığımız sıradan bir mahkumun bedeniydi. Sen bize tuzak kurdunuz. Öyle olsa ne yazar? Şu an askeri mühür benim elimde. Bu mühür bende olduğu sürece tüm orduya hükmedebilirim. 2. amca, çalışma odamda bulduğun o mühür aslında sahteydi. Komutanlarım durumu çoktan anladı. Sadece benim emirlerime uyarak seni idare ettiler. Bu imkansız. Ancak planlarımı önceden biliyor olsaydın, bu kadar kusursuz bir önlem alabilirdin. Kimliğim neden ifşa oldu? Bunu nasıl öğrendin? Bunun için teşekkür etmem gereken harika bir kız kardeşim var. Xuan Yuan Qianghua. Yine mi sen? Neden her zaman benden bir adım öndesin? 2. amca, bir şeyin bilinmesini istemiyorsan onu yapmamalıydın. Eğer vicdanın temiz olsaydı benden korkmana gerek kalmazdı. Bu kötü sonun tamamen senin kendi hatan. Beni mahvettin. Sana bedelini ödeteceğim.
İyi misin? İyiyim. General Wu artık yok. Geri kalanınız da derhal teslim olun. Bitti. Her şey bitti. Muhafızlar, 4. Prens ve asil çariyesi Chen'yi yakalayın, zindana kapatın ve benden emir bekleyin. Majesteleri yalvarırım merhamet edin. Majesteleri beni ve 4. prensi bağışlayın. Bir anlık nefsimize yenildik. Bu yüzden hata yaptık. Bir daha asla olmayacak. Artık bir dahası yok. Pişmanlığınızı zindanda yaşarsınız. Sonum gelse bile asla mahkumunuz olmayacağım. Baba, hepsi 4. abinin sinsi emelleri tahtı ele geçirmek istiyordu. O benim öz ağabeyim. Zorunda kaldım. 4. abi ve annemin size zehir vereceğinden haberim yoktu. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Benimle bir ilgisi yok. Lütfen gerçekleri görün. Fei Feng, nasıl böyle konuşabilirsin? 4. abinin gitmesine neden oldun. Şimdi de beni mi bitireceksin? Majesteleri, Fei Feng'ün hiçbir şeyden haberi yoktu. O daha bir çocuk. Sadece benim emirlerimi dinledi. Majesteleri, onun sizin öz kızınız olduğunu hatırına lütfen onu bağışlayın. Pekala. Onun tüm rütbelerini alıp saraydan sürün. Jun Moan ile evlensin. Bundan sonra hayatını uslu bir şekilde geçirse iyi olur. Eğer yine huzur bozarsa sana bedelini çok ağır ödetirim. Sıradan bir halktan biri mi? Bunu istemiyorum. Ben prensesim. Götürün şunu. Hayır. Sıradan biri olmak istemiyorum. Lütfen baba, hayır. Madem bu saçmalık sona erdi, tahta geçiş töreni kaldığı yerden devam etmeli. Baba, bunu isyancıları ortaya çıkarmak için kasten kurguladığınız bir oyun değil miydi? Şimdi 4. Prens cezalandırıldığına ve isyancılar da yakalandığına göre neden devam ediyoruz? Haklı baba. Zehirlenmediniz. Hala gayet sağlıklısınız. Tahtı bu kadar erken devretmenize gerek yok. Aslında Veliaht Prens'in bunca çalışkanlığını gördükten sonra gücü ona devretmeyi ve deneyim kazanmasına izin vermeyi hep istedim. Bu seferki bir oyun olsa da 4. Prens'in yaptıkları kalbimi gerçekten çok kırdı. Eğer bu tahta bu kadar çok kişi göz dikmişse onu erkenden bırakmak daha iyi olur. Böylece diğer prenslerin hevesleri de kırılır. Böylece ben de gelecekte annenizle birlikte özgür ve sakin bir hayat sürebilirim. Yeni hükümdar mührü teslim alsın. Yeni hükümdarı selamlıyoruz. Genç efendi Jun, az önce baban devlet koruyucusu Dükü ile bir görüşme yaptım. Seni hükümdarlığı koruyan Dük'ün varisi olarak atadım. Şu büyük kardeşine, Jun Moan'e gelince, o kadar düşük bir karaktere sahip ki hiçbir işe yaramaz, o yüzden unvan almayı hak etmiyor. Lütfunuz için teşekkürler majesteleri. Daha önce öz kız kardeşimi kurtardın, şimdi de beni ve emekli imparatoru kurtardın. Ne istersen benden isteyebilirsin. Duyduğuma göre sevdiğin biri varmış, kim o kişi? Yeter ki Prenses Kyonghua olmasın, onun dışındaki her isteğini kabul ederim. Abi, neden ben olamazmışım? Daha yeni prenses unvanını almışken, kız kardeşim gibi bir kardeşe kavuşmuşken ve emekli imparator sonunda öz kızına kavuşmuşken, elbette bizimle daha çok vakit geçirmelisin, nasıl bu kadar erken evlenip gidebilirsin? Ayrıca, bu dünyadaki erkeklerin hangisi sana layık olabilir ki? Genç efendi Jun kadar başarılı biri olsa bile, ben yine de uygun olmadığını düşünüyorum. Uygun değil mi? Bence gayet uygun. Kız kardeşim, ne demek istiyorsun sen? Yoksa bu çocuğa mı vuruldun? Abi bu sefer ben 4. prensi yok etmene yardım edip asi ordusunu da bozguna uğratmadım mı? Normal şartlarda büyük bir başarı elde etmiş sayılmaz mıyım? Evet, başarıdan bahsedeceksek en büyük pay senin. Madem bir başarı kazandım, o halde bana küçük bir ödül vermen gerekmez mi? Ben artık evlilik çağına geldim. Genç efendi Jun de hala bekar. En iyisi bizim evlenmemiz için emir ver. Olmaz, sakın yapma. Jun Mochen, kardeşim kız kardeşimin aklımı nasıl çeldin böyle? Neden seninle evlenmek istiyor?
Abi 2 yıl önce hatırlıyor musun? Peşimde katiller varken az kalsın artık hayatta olmayacaktım. Hatırlıyorum. Yanına koruma almadan çıkmıştın. Nasıl olduysa peşine takılmışlar. Neredeyse gidiyordun. Ama hatırladığım kadarıyla seni o zaman Jun Moan kurtarmıştı. Bu yüzden kalbini ona kaptırdın ve sadece onunla evlenmek istedin. Yani sen tüm bunlar yüzünden mi Jun Moan'ı seviyordun? Artık gerçeği biliyorum. O gün beni kurtaran sendin, o değil. Sen ise beni kurtarırken az kalsın hayatını kaybediyor, ağır yaralanıyordun. Ama gözlerimi açtığımda yanımda Jun Moan vardı. Kendi hayatını riske atıp beni kurtardığını söyledi. Eğer başımdan bu felaket geçmemiş olsaydı, muhtemelen her şeyden habersiz kalmaya devam edecektim. Jun Mo-chen, geçmişte benim için o kadar çok şey yaptın ki, bu sefer de seninle ben evlensem olmaz mı? Siz ne yapıyorsunuz? İmparatorun emridir. Xuan Yuan Feifeng ağır suçlar işlediğinden prenses unvanına artık layık görülmemiştir. Bugünden itibaren rütbesi halk tabakasına indirilmiş ve saraydan sürülmüştür. Madem ki genç efendi Jun, Xuan Yuan Feifeng ile bir ilişki içinde, imparator onu sana vermeye karar verdi. Böyle bir şey nasıl olur? Yürü. Abi an. Gidecek başka yerim yok. Sadece sana güvenebilirim. Hadi bir an önce evlenelim. Sıradan birine dönüştüğün halde hala seni karım yapacağımı mı sanıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ben devlet koruyucusu Dükü'nün en büyük oğluyum. Soylu bir kimliğim var. Artık bir prenses bile değilken seninle evlenmemi nasıl istersin? Ne hayaller kuruyorsun? Jun Moan. Bana böyle davranmaya nasıl cüret edersin? Sürekli peşimde dolaşmasaydın Xionghua'ten asla vazgeçmezdim. Şimdi ise o, eski imparatorun en sevgili kızı ve yeni imparatorun öz kız kardeşi, makamı çok yüce. Eşim olmayı hak eden tek kişi o. Sana gelince olsa olsa bir ayak bağısın. Jun Zifu. Sen hep benim yanımdaydın. Hadi abinle bir konuş. Xuan Yuan Feifeng, ne söylememi bekliyorsun? Seninle dost olanın başı beladan kurtulmaz. Daha önce Xuan Yuan Qionghua'nın tarafında olsaydım eğer, belki şu an benim de bir soylu unvanım olurdu. Çok ileri gidiyorsunuz. Beni öylece bırakamazsın Jun Moan. Sıradan bir halktan bile olsam ben hala babamın kızıyım. Beni sana eş olarak verdi. Benimle evlenmek zorundasın. Yoksa bu imparatora itaatsizlik olur. Ona bir müştemilat odası ayarlayın. Her gün önüne biraz yemek artığı atın yeter. Onun yüzünü artık görmek istemiyorum. Anlaşıldı. Prensesim, Efendi Jun sizinle görüşmek istiyor. Onun burada ne işi var? Eğer onu görmek istemiyorsanız gidip onu hemen kapı dışarı ederim. Her ne kadar 4. prens gitmiş olsa da Jun Moan ve Xuan Yuan Feifeng ile olan hesabımı henüz kapatmadım. Madem kendi ayağıyla gelip bedel ödemek istiyor, ben de isteğini yerine getiririm. Gerek yok. Lütfen içeri girmesine izin ver. Bakalım şimdi bana hangi oyunları sergileyecek? Emredersiniz. Prenses Xiongghua. Bak sen, hangi rüzgar attı seni buraya Efendi Jun? Geldim çünkü sizden özür dilemek istiyorum prensesim. Daha önce Xuan Yuan Feifeng beni kandırmıştı. Bana senin zor bir karakterin olduğunu ve sürekli ona zorbalık yaptığını söylemişti. Herkese çabuk inanan biriyim. Anlattığı her şeye inandığım için sizi haksız yere eleştirdim. Ama şimdi gerçekler ortaya çıktı. Ve ben Xuan Yuan Feifeng'in aslında ne kadar kötü biri olduğunu anladım. Xiongghua, bunca yıllık hukukumuza dayanarak geçmişteki hatalarımı görmezden gel ve lütfen beni affet. Bunca yıllık hukuk mu? Jun Moan, seninle benim aramda ne tür bir bağ olabilir? Unuttun mu? 2 yıl önce peşinde suikastçılar varken kendimi feda edip seni koruyan bendim. Eğer ben olmasaydım, o cellatların elinden kurtulamazdın. Hadi oradan küstah, hala bu meseleyi öne sürebiliyor. Bunları söylüyorum çünkü yaptığım iyiliğin karşılığını beklemiyorum. Sadece bana eski güzel günlerimizi hatırlatmak istiyorum. Eskiden hep peşimde dolaşırdın. Sen benim nişanlımsın. Seni sevmemem nasıl mümkün olabilir? Xiongghua, hala beni sevdiğini biliyorum. Sadece insanları doğru tanıyamadığım için bana kızgınsın ve bu yüzden benden uzaklaşıyorsun. Öyle değil mi? Jun Moan, akıl sağlığından şüphe etmeye başladım. Nişanımız çoktan bozuldu. Ne nişanlısından bahsediyorsun? O Xuan Yuan Feifeng denilen kadınla yakınlaştığını kendi gözlerimle gördüm. Bence siz tam birbirinize göresiniz. O beni tuzağa düşürdü. O gün bana bir mektup yazıp benimle bir mesele hakkında konuşmak istediğini söyledi. Sonra içeceğime ilaç katıp zihnimi bulandırdı. Seni o sanarak böyle bir hata yaptım.
Midemi bulandırmayı keser misin? İçin rahat olsun, onunla asla evlenmeyeceğim. Xianghua, kalbimde sadece sen varsın. Sadece evet de, hemen majesteleri konuşup evlilik izni isteyeyim. O zaman hemen evlenebiliriz. Zaten yakında evlenmiş olacağım. Kabul mü ettin? Neler saçmalıyorsun? Evlenecek olsam bile asla seninle evlenmeyeceğim. Benden başka kim olabilir ki? O gün majesteleri kabul etti. Beni Jun Mochan'la evlendiriyor. Jun Mochen mi? Gerçekten onunla mı evleneceksin? O sadece sıradan bir gayrimeşru çocuk. Nasıl olur da beni geride bırakabilir? Zaten benden muhafız dükü unvanını çalmıştı. Şimdi de seni mi çalmaya çalışıyor? Buna layık değil. Gayrimeşru mu? Sizden hanginizin statüsü daha düşük acaba? Jun Moan, sana hatırlatmam mı gerekiyor? Aslında Jun Mochen'in annesi muhafız dükünün ilk ve gerçek eşiydi. Senin annen onu kendi elleriyle cezalandırıp bitirdi de ancak o şekilde yerini alabildi. O varislik unvanıysa zaten en başından beri onun hakkıydı. Bana gelince onunla canı gönülden evlenmek istiyorum. Hayır, bu imkansız. Şimdi anladım. Sırf beni sinirlendirmek için Jun Mochen'i kullanıyorsun değil mi? Xianghua, inat etmeyi artık bırak. Seninle evlenmek istiyorum. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Eğer gerçekten onunla evlenirsen seni asla affetmem. Gülüyorum haline. Gidecek yeri kalmamış zavallı biri olarak. Bana bağırmaya nasıl cüret edersin? Kimse yok mu? Çıkarın şunu dışarı. Bir daha prenses malikanesinin kapısından içeri girmesine izin vermeyin. Xianghua, beni kovduğuna pişman olacaksın. Xianghua, sadece biraz alttan alıp teslim olsaydın, yaptıklarını dert etmeyecektim. Xianghua. İğrenç bir kokusu var. Eğer biraz daha konuşmaya devam ederse az önce yediğim her şeyi kusacağım. Prensesim, şu an Yuan Feifeng ve Jun Muan size karşı o kadar ileri gittiler ki yaptıklarını yanlarına mı bırakacaksınız? Nasıl mümkün olabilir? Jun Muan ve Xuan Yuan Feifeng'in ikisi de asla hafife alınacak tipler değil. Bu sefer çok ağır bir darbe aldılar. Bu yüzden arkamdan mutlaka kirli oyunlar kuracaklardır. Avcı avının peşindeyken asıl tehlike geride bekler. Yavaş yavaş işlerini bitireceğim. Koca bir prenses olmama rağmen önüme bu rezil yemekleri mi koyuyorsunuz? Artık bir prenses değilsin. Bunlarla idare etmeyi öğren. Sen bile mi benimle dalga geçmeye cüret ediyorsun? Haddini bilmeyi sakın unutma. Halktan birine düşürülmüş olsam bile ben hala imparatorun kızıyım. Ayrıca kölelik senedin hala elimde. Seni cezalandırmam saniyelerimi bile almaz. Prensesim lütfen merhamet edin. Asla haddimi aşmak istemedim. Sana hizmet etmeye can attığımı mı sanıyorsun? Çok değil kısa bir süre önce Efendi Jun'la birlikte oldum. Yakında hamile kalırsam Bayan Jun'dan benim adıma karar vermesini isteyip ikinci eş olarak rütbe alacağım. O zaman bir daha bu hakaretlere katlanmak zorunda kalmayacağım. Hepsi Xuan Yuan Qianghua yüzünden. Eğer o olmasaydı babam benden neden vazgeçsin ki? Annem ve abim neden gitsinler? Şimdi burada oturup artık yemekler yiyorum. Ama o bolluk içinde tek bir kişinin altında hüküm sürüyor. Buna nasıl razı gelebilirim? Birkaç gün içinde çiçek festivali var. Her yıl olduğu gibi bu yılda etkinlikler Yoran Köşkü konumunda yapılacak. O vakit geldiğinde benim için bir şey yapacaksın. Zamanı gelince benim için bir şey yapmanı istiyorum. Sizin için ne yapmamı istersiniz? Yoran Köşkü bir gölün üzerine inşa edilmiş. İçindeki balıklarsa çok değerlidir. Çiçek festivali zamanı balıkları izleyenler çiçeklere, bakanlardan daha çok olur. Xuan Yuan Xianghua da mutlaka oraya gidecektir. Zamanı gelince karışıklıktan faydalanıp onu göle it. Sonra onu kurtarması için birkaç dilencinin suya atlamasını sağla. O zaman göreceğim bakalım. Yaşamaya yüzü kalacak mı? Bu para kesesinin içinde sadece gümüşler değil. Aynı zamanda Jun Zifu'nun hep istediği altın bir saç iğnesi de var. Bunu ona ver ve seni Yoran Köşk'e sokmasını sağla. Emredersiniz. Demek Xuan Yuan Feifeng, Çiçek Festivali günü Prenses Xionghua'yı suya itmeni mi istedi? Evet, böyle zahmetli ve kimsenin takdir etmeyeceği bir şeyi aslında hiç yapmak istemiyorum. Üstelik Prenses Xianghua artık çok soylu bir statüye sahip. Ona bir şey yaptığımı biri fark ederse kendi sonumu hazırlamış olmaz mıyım? Hayır. Gideceksin. Neden? Prenses Qianghua hala çok öfkeli. Henüz sakinleşmiş değil. Eğer yanlışlıkla suya düşerse ve onu ilk ben kurtarırsam o zaman sakinleşecektir.
Böylece suyun içinde seninle yakınlaşmış olacak. Zamanı gelince artık genç efendi erle evlenemez. Sadece sizinle evlenebilir. Aynen öyle. Jun Mochen isterse devlet koruyucusu Dükü Prensi olsun ne fark eder? Eğer Xiong-hua ile evlenirsem soylu prensesin kocası, yeni imparatorun da eniştesi olurum. Herkes bana büyük saygı duymak zorunda kalacak. O halde ben işi sağlama alacağım. Böylece Prenses Xiong-hua ile evlenebileceksiniz. Güzel. Onunla evlendiğim zaman seni de yanıma eş olarak alacağım. Teşekkür ederim genç efendi. Prenses Xiong-hua, sonunda sizi beklediğimize değdi. Sizi burada ne zamandır bekliyoruz? Sırf o muhteşem zarafetinize bir an olsun tanık olabilmek için. Prensesinin bugünkü gelişiyle gerçekten Yoran Köşkü hanemiz onurlandı ve canlandı. Prenses, ben. Genç hanım Jun, müsaade eder misiniz? Yolumu kapatıyorsunuz. Xuan Yuan Xiong-hua. Neye güveniyorsun böyle? Abimle evlendiğinde annemle abimin seni iyice yola getirmesini sağlayacağım. O zaman böyle küstahlık yapamayacaksın. Jun Zifu'nun arkasındaki o kişi, yanılmıyorsam Xuan Yuan Feifeng'in hizmetçisiydi. Neden Jun Zifu ile beraber buraya geldi? Acaba hedefinde ben mi varım? Duyduğuma göre bu yıl gölde çok güzel, renkli sazanlar yetişmiş. Hadi gidip onları besleyelim. Herkes için yanımda balık yemi de getirdim. Harika olur. Hadi gidelim. Prenses, siz de gelin. Olur. Birazdan balıkları beslerken gözünü Jun Zifu'nun arkasındaki o hizmetçiden ayırma. Prenses, o kadında bir sorun mu var? O, Xuan Yuan Feifeng'in adamlarından biri. Xuan Yuan Feifeng'in karakterini biliyorsam asla öyle kolayca pes etmez. Her neyse, sen sadece onu izle. Eğer şüpheli bir şey yaparsa gerekeni yapmaktan çekinme. Emredersiniz. Prenses geldi. Lütfen bu taraftan buyurun. Ne kadar çok balık var. Evet, her yer sırılsıklam olmuş. Sular her yana sıçramış. Olamaz. Biri suya düştü. Ne? Biri suya mı düştü? Bu nasıl olur? Hemen gidip onu kurtaracağım. Jun Moan neden birini kurtarmak için bu kadar hevesli? Yoksa suya düşen kişinin kim olduğunu biliyor mu? Umarım Xionghua'nın başına bir şey gelmemiştir. Prenses, iyi olmana çok sevindim. Az önce kadınlardan birinin suya düştüğünü duyunca çok endişelendim. Senin olmandan korktum. Aslında gerçekten o ben olacaktım. Ama neyse ki önceden Chunar'ın hazırlık yapmasını sağladım. Şimdi birileri kendi kazdığı kuyuya düşecek. Ne? Sana zarar vermeye mi cüret ettiler? Bu Jun Moan mıydı? Az önce aceleyle suya atladığını gördüm. Aslında bunun Xuan Yuan Feifeng'in fikri olduğunu sanmıştım. Ama görünen o ki Jun Moa'nın da bu işte parmağı var. Madem sudaki kadınla yakınlaşmak için bu kadar sabırsızlanıyor, o halde istediğini ona vereceğim. Onu çıkardım, onu kurtarmayı başardım. Bu efendi Jun değil mi? Neden kurtarmak için suya atladı ki? Bilmiyorum, niyeti iyi olsa bile. Sonuçta o bir erkek, bu şekilde düşünmeden atladığına göre kızın sorumluluğunu üstlenmesi gerekir. Herkes rahat olsun. Madem kızı ben kurtardım, tüm sorumluluğu üzerime alacağım. Kızın adının lekelenmemesi için en kötü ihtimalle onunla evlenirim. Aferin sana Efendi Jun. Çok cesurca bir davranış. Peki ya düşen bu kızın kim olduğunu bilen var mı? Her kimse tam birbirlerine göre oldukları kesin. Bak uyandı. Tebrikler Efendi Jun. Bu kısmet sana yeter. İyi misin, prenses? Prenses mi? Burada Prenses Xiong-hua dışında başka bir prenses mi var? Yani suya düşen Prenses Xiong-hua mı? Efendi Jun, bu ne büyük bir şans böyle. Tam prenses ile nişanı bozmuştun ki, şimdi de damat olma fırsatı ayağına geldi. İmkansız. Prenses suya düşmedi ki. Ne dedin? Doğru.
Haklı. Ben suya düşmedim. Nasıl olur bu? O zaman ben kimi kurtardım? Senin ne işin var burada? Beyefendi, inanın ben de o an ne olduğunu anlamadım. Anlam veremediğim bir şekilde biri beni suya itti. Az önce sanki Efendi Jun'in kimi kurtarırsa kurtarsın sorumluluğunu sonuna kadar üstleneceğini ve onunla evleneceğini söylediğini duymuştum. Anlaşılan bu hanımefendiyi tanıyorsun. Belli ki kader ikinizi bir araya getiriyor. Tebrik ederim Efendi Jun. En sonunda muradına erdin. Öyle değil Xianghua. Suya düşenin sen olduğunu sandım. Sırf seni kurtarmak için aceleyle atladım. Senin için o kadar çok endişelendim ki yanlış kişiyi kurtardım. Lütfen bana kızma Xianghua. Hey Efendi Jun. Biz de senin gerçekten iyilik peşinde koşan kahraman biri olduğunu sanmıştık. Ama görünen o ki senin tek amacın prensesin peşinden gitmekmiş. Yaptığın planlar gerçekten de çok bariz. Yeni imparatorun yakında Prenses Xianghua için bir evlilik emri çıkaracağını duyduk. Sen kasıtlı olarak böyle bir işe kalkışarak başkasının evliliğine engel mi olmaya çalışıyorsun? Gerçekten çok kötü bir hareket. Doğru. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Öyle değil. Suya düşen kim olursa olsun onu kurtarırdım. Sadece Prenses Xianghua için çok endişelendim. İyi olduğundan emin olunca rahatladım. Ama az önce insanı kurtarırken sürekli prensesin adını sayıklıyordun. Üstelik olay olduğu anda hiç düşünmeden ilk sen suya atladın. Buradaki her beyefendi yardımseverdir. Ama neden sadece sen bu kadar sabırsızdın? Evet, biz daha neler olduğunu bile anlamamıştık. Sen aniden suya atladın. Bilmesek nehirde altın var sanacağız. Eğer gerçekten prensesi kurtarsaydı, zaten altın bulmuş gibi olmayacak mıydı? Sadece telaşlandığım için yaptım. Başka bir şey düşünmedim. Niyetim iyi bir şey yapıp birini kurtarmaktı. Ama sizin gözünüzde nasıl sinsi birine dönüştüm böyle? Ayrıca ben hep erkeklerin olduğu taraftaydım. Kadınların olduğu tarafta ne olup bittiğini önceden nasıl bilebilirdim? Aslında bu söyledikleri mantıklı geliyor. Görünüşe göre Efendi Jun'in günahını almışız. O iş o kadar da emin değil. Jun Mo-chen, sen ne demek istiyorsun? Az önce prensesten duydum. Herkes toplanmış balıkları beslerken birisi onu suya itmek için arkasından hamle yapmış. Neyse ki hizmetçisi durumu zamanında fark etmiş de asıl suçlu kendisi göle düşmüş. Doğru, eğer hizmetçim akıllı davranmasaydı suya düşen kişi ben olacaktım. Eğer yanılmıyorsam bu hizmetçi sizin Jun ailesi tarafına ait olmalı. Prenses, bu benim hizmetçim Chang Dyer. Bir yanlışınız olmalı. Onun sizinle hiçbir alıp veremediği yok. Neden size zarar vermeye çalışsın ki? Bu sadece bir yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma mı? Eğer bugün suya düşmüş olsaydım hayatımı kurtarma borcu ve yakın temas bahanesiyle beni Jun Moan'la evlenmeye zorlayacaktınız değil mi? Xianghua, benim hakkımda nasıl böyle düşünebilirsin? Kendini aklamak ve herkesin size inanmasını sağlamak istiyorsan yapabilirsin. Onunla evlenmek istemiyor muydun? İşte kız burada. Hadi evlensene. Eğer bunu gerçekten yaparsan senin sözünün eri biri olduğunu kabul ederim. Sinsi ve ikiyüzlü bir alçak olduğunu değil. Evet Efendi Jun, hepimiz burada kulaklarımızla duyduk. Sakın sözünden dönmeye kalkma. O sadece bir hizmetçi. Ben koca koruyucu Dük'ün büyük oğluyum. Neden onunla evleneyim? O zaman onu cariyen olarak alabilirsin. Evet, doğru. Olmaz. Xuan Yuan Qionghua'nın beni böyle sıkıştırması kesinlikle beni test etmek için. Fei Feng meselesi yüzünden zaten bana kırgın, sonra gönlünü hiç alamam. Prensesi olan aşkım tamdır. Başka birini kabul etmiyorum. Efendim, Abi galiba unuttun. Prenses artık benim nişanlım. Seninle bir ilişiği kalmadı. Beni takip etme. Bu kadar küçük bir şeyi bile beceremedin, üstelik kendini suya düşürdün. Yoksa beni kendinle evlenmeye zorlamak için kasten oyun mu yapıyorsun? öyle değil efendim. Her dediğinize harfiyen uyarken nasıl kendi başıma hareket edebilirim? Prensesin yanındaki hizmetçi çok tetikteydi. Bu yüzden olanlar benim başıma geldi. Dahası artık çocuğunuzu taşıyorum. Asla çocuğumuzu tehlikeye atmazdım. Ne dedin sen? Hamile misin? Evet, ikimizin canından bir parça taşıyorum. Sesini alçalt, kimse duymasın. Şu Jun Mo-chen inanılmaz bir şekilde artık Prenses Xianghua'nın nişanlısıymış gibi davranıyor. Evlenmelerine izin verirsem, bir daha asla eski gücüme kavuşamam. Olmaz, bu düğünü bir şekilde engellemeliyim. Hizmet sözleşmen hala malikanemde. Benden bir bebek taşıyor olsan bile, tek bir kelimemle bedelini ödetirim sana. Efendim, ben sizin kadınınızım. Üstelik bebeğimizi taşıyorum. Lütfen beni bağışlayın ve bu bebeğin doğmasına izin verin. Hayatta kalmam mümkün. Ancak bana bir konuda söz vereceksin.
Herkese bu bebeğin Junmo Chen'den olduğunu söyleyeceksin. Bu nasıl olabilir? Prenses Kyonghua gururlu bir kadındır. İhanetten nefret eder. Eğer öğrenirse, seçtiği yeni nişanlısının bir hizmetçiyle gizlice buluşup üstelik onu hamile bıraktığını öfkeden çılgına dönecektir. İşte o zaman benim fırsatım doğacak. Her şey bittiğinde sana sözleşmeni geri vereceğim ve sana yüklü bir ödeme yapacağım. Bu çocuğa gelince onun kalmasına da izin vereceğim. Yok olmayı mı yoksa dediklerimi yapmayı mı seçersin? Kararını ver. Efendi Jun, sen bu hanımefendiyi temiz kıyafetler giymesi için götürmemiş miydin? Neden dönmen bu kadar uzun sürdü? Yoksa yarı yolda fikrini mi değiştirdin? Artık onu eşin olarak istemiyor musun? Elbette öyle değil. Az önce öğrendim ki bu kadın kardeşimin sevgilisiymiş. Büyük abi olarak onun elindekini neden alayım ki? Junmuan, sen ne demeye çalışıyorsun? Prenses, hala anlamadın mı? Junmo Chen seni kandırdı. Sana karşı hiçbir zaman dürüst olmadı. Daha önce malikanede kalırken Cheng Dair ile birlikte oldular. Doktor muayene etti. Hamileymiş. Hepsi yalan. Onu tanımıyorum bile. Onunla nasıl böyle bir şey yaşamış olabilirim? Prensesinin önünde elbette kabul etmezsin. Fakat kanıtlar ortada. Bakalım şimdi nasıl mazeret bulacaksın? Hadi doktoru içeri alın. Bu hanımefendi gerçekten bir ayı aşkın süredir hamile. Az önce suya düştüğü için çok sarsılmış ve durumu hiç stabil değil. Çok dikkatli olmalı. Yoksa bebekten kurtulabilir. Ne? Bu hizmetçi kadın gerçekten hükümdarlığı koruyan dükün varisiyle gizli bir şey mi yaşıyor? Bu doğru olabilir mi? Doktor hamile olduğunu söyledi ya, muhtemelen doğrudur. Biri Jun ailesi bir efendi, diğeri ise Jun ailesi bir hizmetçi. Belki de daha malikanedeyken birbirlerine kapılmış, beraber olmaya başlamışlardır. Yalnızca Prenses Kyonghua için çok üzücü. Önceki nişanlısı herkesin önünde Xuan Yuan Fei Feng'le rezalet çıkarmıştı. Şimdi de bu olay patlak verdi. Görünüşe göre bu düğün yine iptal olacak. Prenses, lütfen bana inan. Ben hiçbir şey yapmadım. Prenses, lütfen bu zavallıya bir çıkış yolu gösterin. Biliyorum Veliaht yakında sizinle evlenecek ancak Veliaht ile olan ilişkim açığa çıkarsa ne o ne de Yüce Koruyucu Malikanesi beni burada tutmayacaktır. Karnımdaki bebek daha henüz 1 aylık. Dünyayı daha görmedi bile. Eğer şimdi gidersem hakkımı helal etmem. Lütfen merhamet edin prenses. Beni ve bebeğimi bağışlayın. Zavallı hizmetçi. Sonuçta o bir hizmetli ve tamamen savunmasız. Veliaht ona sahip olmak isteyince kaderine boyun eğmekten başka şansı kalmamış. Öyle değil mi ama? Şimdi yakalandı ya, muhtemelen bu onun sonu olacak. Veliaht gerçekten büyük bir vebal almış. Cheng Dair, madem bebeğinin veliahttan olduğunu söylüyorsun, bunun bir kanıtı var mı? Bu veliahtın şahsi yeşim kolyesi. Onu bana bir sevgi göstergesi olarak verdi. İkinci erkek kardeş, bu kolyenin onda ne işi var? Bu kolyeden bütün Jun ailesi üyelerinde birer tane var, bende de bir tane var. Hepsi birbirinin aynısı. Bu kolye kesinlikle Veliaht'a ait. Efendi Veliaht, marifetin az değilmiş. Kızı hamile bırakmışsın. En azından onun onurunu kurtarıp bir yer edinmesini sağla. Az önce prenses neden bu kızın kendisini suya itmeye çalıştığını söyledi anlaşıldı. Hizmetçi muhtemelen veliaht ve prensesin evleneceğini biliyordu. Bu yüzden kıskançlıktan prensese zarar vermek istedi değil mi? Prensese asla zarar vermek istemedim. Bugün buraya sadece veliahtın nişanlısını uzaktan görebilmek için geldim. Hepsi yalan. Bu kolye odamdaydı, birisi onu çalmış. Şimdi anlıyorum ki birisi bana kasten kumpas kurmaya çalışıyor. Arkasında kimin olduğunu bilmediğimi sanma. Bu sendin değil mi Jun Moan? İkinci erkek kardeş, yaptıklarını inkar etmem bir yana. Neden hala tüm sorumluluğu benim üzerime yıkmaya çalışıyorsun? Benim prensesi olan sevgim gün gibi ortadadır. Asıl sen konaktaki hizmetçilerle az gönül eğlendirmedin. İnanmazsan kız kardeşime sorabilirsin. Abim doğru söylüyor. İkinci ağabeyim dürüst görünüyor olabilir. Ama aslında kadınlarla arası her zaman fazlasıyla yakındı. Prenses Xianghua, gözlerini 4 açsan iyi edersin. O her ne kadar ikinci ağabeyim olsa da hiç de tekin biri değildir. Yanlış hatırlamıyorsam sen ve Junmuan asıl öz kardeşlersiniz değil mi? Ne o? Fırsattan istifade velihate çamur mu atmak istiyorsun? İkiniz de bir olup ona saldırıyorsunuz. Prenses, başkaları önemli değil. Senin bana inanman yeterli. Prenses haklı. Tek bir yeşim kolye
kesin bir kanıt sayılamaz. Belli ki bu hizmetçi o iki kardeşle işbirliği yapmış, buna kim bilir neler derler. Neden böyle delilik ediyorsun? Madem veliaht bu bebekten kurtulmak istiyor, yaşamamın ne anlamı var? Gitsem daha iyi. Kendi hayatını tehlikeye atıyor, doğruyu söylediğine inanıyorum. Veliaht kızı yarı yolda bıraktın. Gerçekten haddini aştın. Madem diyorsun ki ben veliaht ile birlikte oldum, o zaman vücudunu görmüş olmalısın. Elbette gördüm. O zaman bendeki doğum lekesini de görmüş olmalısın. Gördüm. Öyleyse nerede olduğunu söyle. Sağ bacağımda, Hangi bacağımda? sağ bacağında, Yalan söylüyorsun. Bacağımda hiçbir zaman doğum lekesi yoktu. tamam hatırladım. Omzunda mıydı? Belinde o anın heyecanıyla biraz karıştırmış olabilirim. Ama o lekeyi kesinlikle gördüğümden eminim. Bir bacakta olduğunu söylüyorsun, bir belde olduğunu iddia ediyorsun. Bana kalırsa senin hiçbir şeyden en ufak bir haberin bile yok. Evet. Yalan söylüyor olmayasın. Pek sayılmaz. Veliaht prensin vücudunda doğum lekesi olduğunu biliyor. Sadece bir anlığına nerede olduğunu tam hatırlayamadı, hafızasının zayıf olması gayet doğal. Bu beyefendi haklı. Sadece tam yerini hatırlamıyorum. Ancak o doğum lekesini gördüğümden eminim. Üstelik ona dokundum bile. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Vücuduma dokunmaya nasıl cüret edersin? Benim bedenim başından beri sadece bir kişiye aittir. Tamam. Gereksiz kişiler için öfkelenme. O sana ihanet etti. Hala neden onu savunuyorsun? Madem bu Cheng Dair ısrarla Veliaht Prens'in bir doğum lekesi olduğunu söylüyor, o halde bizzat kontrol edip doğruyu söyleyip söylemediğini kendi gözlerimle göreceğim. Bizzat bakacak mısın? Neden? Yoksa iznin yok mu? Az önce bizzat senin de söylediğin gibi bedenin sadece bir kişiye aitmiş. O kişi ben değil miyim yoksa? Sensin, tabii ki sensin. Eğer görmek istiyorsan her şeyin feda olsun. Burası bir ihanet sahnesi olmalıydı. Ama Veliaht Prens ve Prenses hala çok tatlı görünüyorlar. Değil mi ama? Evlenmek üzere olan bir çiftten beklenen de buydu. Kesinlikle öyle. Peşimden gel. Prenses, vücudumda doğum lekesi falan yok. O hizmetçiyi tuzağa düşürmek için söyledim. Buranda bir yara izi var. Bu iz de nereden geldi? Önemli değil. Kazara oldu. Yaran bu kadar ağır olduğuna göre durup dururken olmuş olamaz. Tahmin edeyim 2 yıl önceydi. Beni suikastçıların elinden kurtardığın zaman mı oldu? Hala acıyor mu? Acımıyor. Üzerinden çok zaman geçti. Madem bedeninin bana ait olduğunu söyledin, o halde şu andan itibaren sana emrediyorum. Bundan böyle vücudunda bir tane bile yeni yara izi olmayacak. Beni duydun mu? Emriniz başım üstüne, prenses. Nasıl gitti? Junmo Chen'in vücudunda bir doğum lekesi var değil mi? Hizmetçiyle gizli ilişki yaşıyor, seni resmen aşağılıyor. Böyle biri hükümdar tarafından cezalandırılmalı. Onunla sakın ama sakın evlenmemelisin. Korkarım seni hayal kırıklığına uğratacağım. Veliahtın üzerinde hiçbir şekilde bahsettiğin o doğum lekesi yok. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Biliyorum, onun sana daha önce yardım etmiş olmasına saygı duyduğun için ona yardım edip gerçeği saklıyorsun. Gerçeği kimseye söylemiyorsun. Ancak Junmo Chen'in üzerindeki kıyafetleri çıkarırlarsa o zaman inanırım. Haddini bil.
O benim gelecekteki eşim. Aynı zamanda hükümdarlığı koruyan dükün varisi. Statüsü ve konumu senin çok üzerinde. Ona saygısızlık etmene izin veremem. Dahası kendini sadece bana kanıtlaması yeterli. Diğer insanların hiçbir önemi yok. Biliyor musun, eşime iftira atmanın bedelinin çok ağır olacağını, cezanı nasıl çekmek istersin? Prenses merhamet edin. Prenses yalvarırım acıyın bana. Yaptığım her şey hepsi Xuan Yuan Feifeng ve genç efendi Jun'in talimatıyla oldu. Xuan Yuan Feifeng prensesi kim besliyordu? Kölelik sözleşmemle beni tehdit etti. Beni seni suya itmeye zorladı. Ve sana kötülük etmeleri için serserileri tutmamı istedi. Sonra genç efendi Jun bu planı lehine kullanmaya karar verdi. Seni kurtarıp seninle evlenmeyi amaçlıyordu. Plan başarısız olunca beni Veliaht Prensi tehdit etmem için görevlendirdi. Pislik kadın, bana nasıl iftira atarsın? Karnımdaki bebek aslında genç efendi Jun'ten eğer prensi tehdit etmeseydim işimi bitireceğini söyledi. Gerçekten başka çarem kalmamıştı, o yüzden böyle yaptım. Bu hizmetçi kadın, meğer efendi Jun'in kadınıymış, bebek de ondanmış. Hala arsızca prensi suçluyorsun ya. Gerçekten utanç verici. Ben zaten anlamıştım. Efendi Veliaht dürüst bir adam gibi görünüyordu. Onun dediği kadar adi olamaz. Öte yandan bu efendi Jun, geçen sefer sarayda Xuan Yuan Feifeng ile o malum olaya karışmıştı. Bunu duymayan kalmadı. Şimdi de kendi evinde bu haltları yiyor. Bereket versin, prenses onunla evlenmekten vazgeçti. Susun artık, bu pisliğin uydurmalarına inanmayın. Seni cadı, bunun bedelini ödeyeceksin. Dur orada. Junmuan, masken düşüp her şey ortaya çıkınca kızı susturmak istiyorsun değil mi? Bugün herkesin önünde çevirdiğin bu dolapları hem devlet koruyucusu Dükü hem de abimle tek tek konuşacağım. Xianghua, Defol git. Xianghua, bir anlık hataya düştüm. Tüm bunları senin iyiliğin için yapmıştım. Lütfen bana sırt çevirme. Şu an yüzünü bile görmek istemiyorum. Ne? Demek o Xuan Yuan Feifeng hala başkalarını seni incitmek için kışkırtmaya cesaret edebiliyor. Babam daha önce onun öz kızı olduğunu düşünerek canını bağışlamıştı. Ama onda en ufak bir pişmanlık belirtisi bile yok. Huylu huyundan asla vazgeçmez. Kötüler ancak artık var olmadıklarında akıllanırlar. Eğer prenses uyanık davranıp hizmetçilere hazırlıklı olmalarını söylemeseydi, belki de suya düşen kişi prenses olacaktı. Öyleyse artık aramızdaki kardeşlik bağını daha fazla önemsemeyeceğim. Geçen seferki saray darbesinde Xuan Yuan Feifeng asıl planlayıcı olmasa da ona yardım etmişti. Aslında çoktan cezalandırılmalıydı. Onun işini bitirmek için şimdi ferman çıkaracağım. Bunun için zahmet etmenize gerek yok İmparator abi. Ona hak ettiği cezayı bizzat ben vereceğim. İntikamımı kendi ellerimle alacağım. Xianghua, beni affettiğin için beni görmeye geldin, değil mi? Bana Xuan Yuan Feifeng'in nerede olduğunu söyle. Beni ona götür. Tamam, seni ona götüreceğim. Bütün bunlar, o cadı Xuan Yuan Feifeng'in yüzünden oldu. Sana zarar vereceğini gördüğüm için seni kurtarmak amacıyla suya atladım. Lütfen bana inan. Xuan Yuan Feifeng. Bu sefer bu döküntü odada kalma sırası sende. Xuan Yuan Feifeng, bu virane evde yaşama sırası sende. Xuan Yuan Xianghua, neden geldin? Halime gülmeye mi geldin? Lanet olası Cheng Dair. Küçük bir işi bile beceremedi. Nehre itilip birkaç sefilin elinde perişan edilmeliydin. Böyle bir şeyden sonra nasıl yüzün tutar da hala bu dünyada nefes alırsın? Kes sesini. Xuan Yuan Feifeng, sen sadece sıradan birisin. Prenses Xianghua'ya karşı nasıl bu kadar kaba olursun? Junmuan, seni çıkarcı pislik. Bana aşık olduğunu söyleyip duruyordun. Şimdi ise gözden düştüm diye ona mı kuyruk sallıyorsun? Xianghua, en başından beri seni asla sevmedim. Benim kalbimde sadece bir kişi var. Junmuan, meğer gözüm körmüş de senin yalanlarına kanmışım. Ama pişman olmak için artık çok geç. O zaten Junmoken'le birlikte.
Tıpkı benim gibisin. Bir ömür peşinden koştun. Ama sonunda elin boş kaldın. Xiong-hua, bu kadın sana zarar vermek istiyor. Madem ondan hoşlanmıyorsun, o halde onun işini bitireceğim. Pekala. Ne dedin? Dedim ki, harika, onun cezasını vermeyecek miydin? Neden öylece duruyorsun? Hadi bitir işini. Emin misin? O imparatorun kızı eskiden bir prensesti. Peki ya desem ki ikinizden en fazla biriniz kurtulacak? Bu şişenin içinde ölümcül bir ilaç var. İçince acılar içinde yok olup gidecek. Hadi kendi ellerinle içir şunu ona. Xuan Yuan Kyonghua. Seni hain kadın. Nasıl bu kadar zalim olabilirsin? Demek bu zalimlik. Siz ikiniz de vaktiyle bana tam olarak böyle davrandınız. Dur. Jun Moan. Beni cezalandırmaya mı cüret ediyorsun? Ben imparatorun kızıyım. Hanedanlığın prensesiyim. Eğer bana zarar verirsen, babam mutlaka bunun bedelini sana ağır ödetir. Hadi oradan. Sen sadece rüya görüyorsun. Abin artık yok. Annen de gitti. Baban seni bir kenara itti. Seni benim malikaneme terk etti. Sana artık tahammülüm kalmadı. Sen Prenses Kyonghua'nın tırnağı bile olamazsın. Burada bağırıp çağırmaya ne hakkın var? Jun Moan, gününü göreceksin. Gittikten sonra bile peşini bırakmayacağım. Her şey bitti. İlacını istemiyor muydun kuzen? İlacı. İşte sana getirdim. Hadi şunları iç de artık öteki tarafa gidip ailene kavuşasın. En sevdiğin kişinin elinden sonunun gelmesi nasıl bir ismiş? Önceki yaşamımda çektiğim tüm acıları kat be kat fazlasıyla sana geri ödeteceğim. Söylenen o büyük yeminlerin hepsi yalanmış. İşler bitince araçlar bir kenara atılır. Hedef ulaşıldığında yardımcıların işi biter. Xiong-hua, o artık yok. Bak, seni seviyorum. Bu kadar öfkeni dindirmeye yetti mi? Yetmedi. Yetmedi mi? Acısının yeterli olmadığını mı düşünüyorsun? O halde ona daha fazla bedel ödetirim. Yeter ki senin öfken dinsin. Olur. Nasıl oldu? Şimdi memnun oldun mu? Sadece bu kadarı hala yetersiz. Hala mı yetmedi? Gel, hançeri bana ver. Bana bunu nasıl yaparsın? Hani sadece ikimizden birinin yaşamasına izin verecektin. Madem intikam alıyorum, elbette ikiniz de gideceksiniz. Ancak o zaman bu iş tamamlanmış olur. İyi misin? Jun Mochen. Bugünü ne kadar süredir beklediğimi biliyor musun? Prenses. Xiong-hua. Xiong-hua. Özür dilerim, gelmekte çok geç kaldım. Jun Mochen. Asıl özür dilemesi gereken benim. Eğer bir sonraki hayatımız olursa Jun Moken. Başkente nasıl geri dönebildin? Askerler buraya bakın. Bugün ikimizin en mutlu günü. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Jun Mochen, prenses ve veliahtın gitmesine sebep oldu. Bu asla affedilemez bir suç. Hemen işini bitirin. Ah!
Ah, Ey yüce Buda! Jun Mochen ellerine kan bulaştığının ve suçunun büyüklüğünün farkında, asla bağışlanmayı beklemiyor. Fakat ilçe prensesi Kyonghwa iyi kalpli ve masumdu. Gitmeyi hak etmedi. Eğer bu dünyada gerçekten tanrılar varsa sahip olduğum her şeyi, hatta canımı bile vermeye hazırım, yeter ki o yeniden hayata dönsün. Xianghua, bu karanlık yolculukta asla korkma, ben de seninle geliyorum. Acaba önceki hayatımda öldüğümde Junmo Chen, Junmoan ve Xuan Yuan Fei Feng'in işini bitirerek intikamımı mı almıştı? O ise bu uğurda kendi canından olmuştu. Ama son anlarını yaşarken bile Tanrı'ya yalvarıp yeniden doğmam için kendinden vazgeçmişti. Xianghua, sonunda uyandın. Hekim dedi ki, Junmo Chen, neredeydin? aniden bayıldın. Beni çok korkuttun. Hekim, duygularındaki aşırı dalgalanma yüzünden bayıldığını söyledi. Ben de ilacını hazırlamaya gittim. Az önce çok korkunç bir kabus gördüm. Rüyamda. Xuan Yuan, Fei Feng ve Junmoan beni yok etmişti. Sen ise ben gittikten sonra intikamımı alıyordun. Ama ağır yaralanmış, kendi hayatını da kaybetmiştin. Korkma. İşte buradayım ya. Jun Moan ve Xuan Yuan Fei Feng artık yoklar. Onları bizzat sen cezalandırdın. Kendini bu zorluktan kurtaran da yine sendin. Fakat o rüyada sana karşı hiç iyi değildim. Sen ise sanki hiçbir şey bilmiyormuşçasına beni asla suçlamadın. Dahası her şeyini, her şeye yeniden başlamam için feda ettin. Xianghua, seni seviyorum. Bu yüzden senin için yaptığım her şeyi gönülden yaptım. Junmo Chen, evlenelim. Bundan sonra artık hiç kimse bizi ayıramayacak. Peki, evlenelim.